Astro Cafe'ye hoş geldiniz. Yeni bir haftada, yeni ve özel bir videoda daha sizlerle birlikteyim. 17 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek süper yeni ayı detaylandırmaya çalışacağım bu videoda sizler için. Öncelikle bir genel temasına bakacağız. Ülkelerle bağlantılarını çok detaylı irdelemeye çalışacağım bu sefer. Çünkü önümüzdeki süreç aslında bu yeni ayla birlikte şekillenecek ve hareketlenecek de diyebiliriz. O yüzden ülke haritalarına her zaman olduğu gibi yeni ay ve dolunay videolarında burada da detaylıca yer vermeye çalışacağım ve sonrasında burçlarınızı detaylıca aktaracağım. Dileyenler bu kısımları geçebilirler, doğrudan burçlarını dinleyebilirler ama önümüzdeki günlerde bizi potansiyel olarak nelerin beklediğini bilmek de bize fayda sağlayabilir. Hızlıca başlayalım. 17 Nisan Cuma günü Türkiye Ankara saatiyle 14.51'de Koç burcunun 27. derecesinde Kiron'la kavuşumda bir süper yeni ay deneyimliyoruz. Süper yeni ay olması ayın dünyaya yakınlığıyla alakalı, ancak tabii ki bu yeni ayda karşımıza gelecek olay ve durumların etkisini hayatımızda çok daha derinden hissedebileceğimize de işaret ediyor. Bu yeni ayı özel kılan diğer detaylarsa Mars'ın yeni ay öncesi ve sonrasında özellikle önemli gezegenlerle kavuşacak olması, öncesinde Neptün'le kavuşumda ve sonrasındaysa Satürn'le önemli bir kavuşum gerçekleştirecek. Burada özellikle liderlerin kısıtlayıcı, sınırlandırıcı aksiyonlar alabileceğine veya liderlerin yönetimlerinin aslında belki de bir noktada saldırıya uğrayabileceğine, sarsılabileceğine, kurdukları sistemin sarsılabileceğine ve yine liderlere yönelik saldırıların da gerçekleşebileceğine işaret edebilir. O yüzden de yeni ayın sonrasındaki o Satürn-Mars kavuşumu özellikle liderler ve yönetici figürler açısından büyük önem arz edecek, dikkat edilmesi gerekebilir. 13 Nisan'da Dolunay'ın öncesinde Mars Neptün'le kavuşumda olacağından dolayı burada özellikle deniz kazaları, denizlerdeki kaynaklarla ilgili konuların, denizlerdeki çekişme ve çatışmaların alevlenebileceğini düşünebiliriz. 20 Nisan'da ise Satürn'le Mars kavuşacağı için az önce belirttiğim gibi liderlere yönelik, yönetimlere yönelik müdahalelerin gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz. Merkür'ün burada önemli bir etkisi olacak. Yine Merkür 17 Nisan'da Neptün'le kavuşumda olacak. O yüzden de denizlerle ilgili, denizlerdeki kaynaklarla ilgili, belki işte Hürmüz Boğazı'ndaki krizle bağlantılı görüşmeler, gündemler, anlaşmalar, sözleşmeler söz konusu olabilir ama denizleri daha fazla ve denizler üzerindeki ticareti daha fazla konuşacağımız günler olarak da dikkat çekebilir. 20 Nisan'da Merkür, Mars ve Satürn hep birlikte kavuşumda olacaklar. Bu özellikle Türkiye için büyük önem arz edecek çünkü Mars derecesinin karşısında gerçekleşiyor. Bunu birazdan Türkiye açısından ne gibi anlamlar ifade edebileceğini detaylandıracağım. Dünya astrolojisinde Koç burcundaki bir yeni ayın ne ifade edebileceğini değerlendirdiğimizde ise kadersel başlangıçlar ve ulusal enerjinin yeni bir yöne evrilmesi olarak değerlendirilebilir. Özellikle Kiron'la kavuşumu belki bazı noktalarda özellikle savaş atmosferi çerçevesinde üzücü, yaralayıcı, belki de kapanmayacak yaraların açılacağı bir döneme işaret ediyor olabilir ama umalım ki dünya genelinde böyle bir etki yaratmaz. Kolektif bilinçte de yeni bir döngünün başlangıcı olarak görülebilir. Koç burcu bir yeni dönemin başlangıcı olarak görüldüğünden dolayı buradaki ilk yeni ayda bizim için büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönemin az çok nasıl şekilleneceğine biraz ipucu verir nitelikte. Hem dünya astrolojisinde hem de bireysel düzeyde yeni başlangıçları temsil ettiğinden dolayı yine hareketliliği ve ateş elementinin doğasından kaynaklanan oluş ve bozuluş aslında temalarını da güçlendireceğini söyleyebiliriz. Ne ifade ediyor Koç burcu? Buradan ilerlemek gerekirse burada tabii ki özellikle Mars'ın da Koç burcunda ilerleyecek olması ve Koç burcundaki o gezegen diziliminin
yöneticisi olması daha agresif bir döneme giriş yaptığımıza da işaret ediyor. Bunun altını çizmekte de fayda var. Çünkü bu gezegenlerle kavuşa kavuşa ilerleyeceğinden dolayı burada işte Satürn'ün daha çok agresif yönünü, Neptün'ün agresif yönünü tetikleyecektir. Sert ve belki de çatışmalı önemli bir döneme giriş yaptığımızı işaret ediyor. Ordularda yine hareketlilik gözlemlenebilir. Askeri konularda ciddi bir hareketlilik gözlemlenebilir bu süreçte. Zaten öncü bir burç olması sebebiyle de burada ciddi önemli askeri operasyonların hızlı gelişen çatışmaları gündemde görebiliriz. Koç yöneticisi Mars savaşçıları ve generalleri temsil ediyor. Yeni ay eğer sert etkiler altındaysa toplumsal huzursuzluklar ve savaşların tetiklenmesi veya orduların hareketliliği olarak gündemlerle karşılaşabiliriz ve burada Kiron'la kavuşumda olması. Geçmiş videolarda da Eris mitolojisinden bahsetmiştim. İşte Trump'a karşı bir cephe oluşturulması bu dönemde Trump'ı daha da gerçekten agresif bir tavır içerisinde Doğu'ya karşı yönelimini gündeme getirebilir. Özellikle tabii ki İran üzerinden. Koç yeni ayı hükümetin ve devlet başkanlarının otoritesini pekiştirdiği dönemler olarak geçmişte not edilmiş. Yeni kararlar alınabilir, yönetimsel alanda yenilikler gündeme gelebilir. Özellikle kolektif düzeyde ise bireysel özgürlükler, bağımsızlık arayışları ve mevcut düzene baş kaldırı temaları vurgulanıyor. Özellikle Uranüs'ün Türkiye üzerinden, Kıbrıs üzerinden geçmesi zaten hali hazırda da Kıbrıs'ta ciddi protestoların, özellikle yönetime karşı protestoların tetiklendiği bir dönemden geçiyor olmamız bu dönemin devam etme potansiyelini de güçlendiriyor. Meteorolojik olaylara baktığımız zamansa özellikle Mars'ın sert açıları veya olumsuz açıları söz konusu olduğunda yangınlar, patlamalar ve maden kazaları riski gündeme gelebilir. Mevsimsel olarak da önümüzde bizi sıcak bir dönemin beklediğine işaret edecek, özellikle doğu rüzgarlarının aktif olacağı bir yeni ay dönemi geçirebiliriz. Tabii ki Koç burcu İngiltere, Almanya, Danimarka, Filistin, Suriye gibi ülkeleri, Japonya gibi ülkeleri temsil ediyor. Bu ülke gündemlerini yine daha fazla ön planda görebiliriz. Özellikle iz düşüm hatlarının da Fransa ve İngiltere'ye yakın geçmesi, özellikle yeni ay hattından bahsediyorum. Bu ülkeleri yine gündemde görebileceğimize işaret ediyor. Kişisel alandaysa Koç burcu yeni ayını yeni başlangıçlar yapmak için kullanabiliriz. Özellikle yeni projelere başlayabiliriz. Fiziksel olarak her konuda harekete geçmek isteyeceğimiz bir enerji hissedebiliriz temsil ettiği ev konularında ve burada aslında kendimizi ön plana çıkarmak da isteyebiliriz. Daha bağımsız ve belki de daha hızlı hareket etmek isteyeceğimiz, bazı süreçleri hızlandırmak isteyeceğimiz yeni başlangıçlar içerisinde olabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şey tabii ki bu kadar gezegen Koç burcundayken ve Mars da bu alandan geçiş yaparken sabırsız ve agresif veya çok detaylı düşünmeden aksiyon almamaya çalışmamız gerekecektir. Sağlıkla ilgili konulardaysa baş bölgesine dikkat etmemiz gerekecektir. Baş ağrıları, göz problemleri dikkat çekebilir. Bu süreçte göz sağlığına dikkat etmek gerekecek açıkçası. Ticari alandaysa özellikle yine alım-satım işlemleri için hareketli bir döneme giriş yaptığımızı düşünebiliriz. Ticaret, borç ilişkileri için uygun bir enerji, ancak kalıcı yatırımlar için uygun bir dönem değildir. Kısa süreli yatırımlar için Koç burcu yeni ay enerjisini değerlendirmekte fayda var. Yeni ay evresi genellikle piyasa dibi veya bir düzeltmenin sonu olarak da kabul ediliyor finansal alanda. O yüzden önemli, risk alma, cesaret, hayatiyet ve piyasa güveniyle ilişkilendiriyor. Koç burcundaki yeni ayı yatırımcılar savunma pozisyonundan çıkıp aslında daha agresif, büyüme odaklı hareket etmeye işaret ediyor. Özellikle Nisan ayındaki bu yeni ay dönemlerini
finansal piyasalarda önemli bir kazanç rallisi olarak da değerlendiriyorlar. Kısa süreli bence bu dönemde yatırımlarınızı değerlendirmek için güzel bir fırsat oluşabilir. Sektörel yansımaları daha fazla savunma ve askeri sanayi koluna kayabilir. Çelik, demir sanayi, güneş enerjisi sektörü de yine bu dönemde daha fazla ön plana çıkabilir gibi görünüyor. Türkiye an haritasından başlayarak ülkesel anlamda bizi nelerin beklediğine ve diğer ülkelerde de olası gündemlerin ne olabileceğine bakmaya başlayalım. Türkiye an haritasında Başak Burcu yükseliyor. Sağlık, çalışanlar, gıda stokları, alım gücü, küçükbaş hayvanlarla ilgili konuların gündemde olacağını düşünebiliriz. Güney ay düğümü ve şans noktasının yükselen noktasında kavuşması bu konular temelinde bazı olumsuzlukların gündeme gelme potansiyelini düşündürebilir. Bir diğer noktada yeni ay 9. evde gerçekleşeceğinden dolayı da uluslararası konular, ilişkiler, dış ticaretle ilgili konular, yargı, yasama, anayasa konuları gündemde olacaktır. Yeni ayın Kiron ve Eris'te olan kavuşumuysa Türkiye yönetiminin hem uluslararası alanda hem de iç siyasette, iç politikada da dışlanmışların yanında olacağını gösteriyor. Özellikle ben bu süreçte Türkiye'nin Amerika ile uyumlu bir politika izleyeceğini düşünüyorum. İçe dönecek olursak iç politikadaysa özellikle Türkiye haritasında Mars derecesinin tetiklenmesi ve diğer göstergeler önemli. İç siyasette baskı, kargaşa bizi bekliyor olabilir. Yoğun mücadeleli ve hareketli bir dönem bizi bekliyor olabilir. Özellikle bu dönemde Kürt açılımıyla ilgili konunun beklemede olması ve belki de Nisan ayında nihai bir kararın verilecek olması ortamı biraz gerebilir gibi. Kürtlerle ilgili geçmişi araştırdığımız zamansa 645 yılından itibaren ne zaman ki Satürn Koç burcunda ve diğer gezegenler de bu alanlardan geçiş yapıyor, bizler Kürtlerle ilgili konuların çok daha fazla gündeme geldiğini gördük dünya gündeminde. Osmanlı döneminde yine aynı şekilde yansımaları olmuş. 2024 yılında Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu Kürt açılımı döneminde de yine Satürn Balık burcunda ve sonrasındaysa Koç burcuna geçiş yapıyor. İçinden geçtiğimiz bu günlerde de konuyla ilgili net bir karara yönelik süreç başlatılıyor. Gelişmeleri gözlemleyeceğiz ama özellikle Türkiye haritasındaki o Mars'ın tetik alması iç meselelerde agresyonun tırmanma potansiyelini tetikleyebilir. 17 Nisan 2026'ya dönecek olursak burada yine Mars derecesinin karşısında bir gezegen toplaşması söz konusu Türkiye haritasında, iç politikada. Özellikle belki bu sürece karşı çıkışları gözlemleyebiliriz ancak Jüpiter ve Venüs'ün burada uyumlu açıda olması konuyla ilgili yasal süreçte olumlu yönde bir ilerleme gözlemleyebileceğimizi düşündürüyor. Jüpiter'in Uranüs'te hala üçgen açısının aktif olması ve Plüton'la da etkileşim içerisinde olması bu alanda değişen, dönüşen gelişmelerin gündeme yansıma ihtimalini güçlendiriyor. Türkiye haritası üzerinde 11. evde gerçekleşecek olan bu yeni ay ise meclis, belediyeler, uluslararası ilişkiler temelinde geçmiş defterlerin yeniden açılması ve iyileştirici çözümler üretebilmek adına adımlar atılması söz konusu olabilir. Ancak burada Satürn-Merkür kavuşumunu da karşısına alacak olması bu yeni ayda uluslararası ittifak, ticaret, iç siyasette kısıtlamalar, muhalefet üzerinde baskı, basın üzerinde yine belki bazı yaptırımlar, stratejiler kendini gösterebilir. Merkür, Neptün, Mars ortak enerjisi ise Mars enerjisini güçlendiriyor. Bu da yine iç siyasette belirttiğim gibi ve Kürt açılımı konusunda ülke gündemini hareketlendirebilir. Güneş-Plüton karesi piyasalarda düzeltme, Jüpiter-Venüs üçgeni döviz kurlarında yükseliş ve bu konunun gidişatı açısından da olumlu bir destek sağlayabilir. Az önce belirttiğim gibi açıkçası 19-20 Nisan dönemlerini ve yeni aydan itibarenki dönemi incelediğimiz zaman da askeri müdahale ihtimalinin de güçlendiğini düşünebiliriz. Yine geçmiş dönemlere baktığımızda Mars derecesinin tetiklenmesi ve haritanın diğer önemli gezegenlerinin tetiklenmesi özellikle yönetime karşı bazı askeri müdahaleleri de gündeme getirmişti. Umarız tabii ki böyle bir
bir gündemle karşılaşmayız ama detaylıca incelediğimizde geçmiş haritaları da böyle bir riskin de olasılığını bir kenara atmak istemedim açıkçası. Burada değinmek istedim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haritasına da bir baktığımız zaman önemli noktaları tetiklediğini gözlemliyoruz. Yeni ay Neptün derecesiyle karşıt. O nedenle meclis milletvekilleriyle ilgili konularda belirsizlik veya çözümlerin söz konusu olabileceğini düşünebiliriz. Spekülasyonlara açık bir gündem söz konusu olacak açıkçası Erdoğan açısından da. Bununla birlikte Satürn Mars'ın öncülük ettiği gezegen dizilimi 1-4 ev aksında Mars noktasını tetikleyeceğinden dolayı Erdoğan'ın iç politikada ciddi sert bir tutum izleyeceğini buradan da yola çıkarak bir kez daha söyleyebiliriz. Askeri gündemler, operasyonlar söz konusu olabilir. Erdoğan'ın haritası da bunu destekliyor. Yine Erdoğan'ın güvenliğini tehdit edebilecek girişimler de söz konusu olabilir. Güneş dönüşü haritası, ilerletilmiş haritası da dönemsel olarak parlamento, meclis ve yönetimle ilgili konularda değişim temasını güçlendiriyor. Yönetimsel alanda da değişikliklerin yine gündeme yansıması söz konusu Türkiye gündeminde. İran'a geçecek olursak İran haritasında yeni ayın 12. evlerindeki Jüpiter'i üçgen açıyla tetiklemesi önemli. Aynı zamanda transit Jüpiter'de natal ay düğümleriyle uyumlu açıda olduğundan dolayı yönetim ve yönetim kadrolarıyla ilgili gelişmelerin ön planda olacağını düşünebiliriz. Ayrıca transit Jüpiter'in natal ay düğümleriyle bağlantısı, transit ay düğümlerinin ay dereceleriyle T kare açı yapıyor olması, yine Güney ay düğümünün 1. evlerindeki Satürn'le kavuşumda olması yönetim sistemiyle ilgili bir değişimin habercisi olabilir nitelikte. 4-10 ev aksında Venüs-Uranüs karşıtlığının aktif olması ve ilerletilmiş haritada ayın Uranüs'te net kare yapması, Jüpiter-Plüton karesinin netleşmeye yakın olması da değişim dönüşüm ihtimalini güçlendiriyor. Halk ayaklanmaları ve İsrail'in hava saldırılarının artması düşünülebilir aslında bu süreçte. Jüpiter'le Uranüs'ün 60'lık açıda ancak 29 derecede netlik kazanmaları, ilerletilmiş aylarının hem 4. evlerindeki Uranüs hem de 5. evlerindeki Neptün'ü aynı anda tetikleyecek olması da aslında bir noktada devrimin kaçınılmaz olduğu ihtimalini güçlendiriyor İran'da. İran bu şekilde devam edecek gibi görünüyor önümüzdeki süreçte. Yani İsrail ve Amerika ile arasındaki çatışma, özellikle yönetime karşı müdahale girişimleri devam edecek gibi görünüyor. 20 Nisan'daki Mars-Satürn kavuşumu Güneş derecelerine oldukça yakın gerçekleşiyor. Ay düğümleri de Kironlarıyla uyumlu açıda. Bugünlerde İran'ın kaderinin değişeceği gelişmelerin ön planda olması yüksek bir ihtimal. Askeri hareketlilikte özellikle artış beklenebilir. Yine bu süreçte askeri eylemler, savaş gerilimi yükselişte olabilir. Liderlere yönelik saldırılar da artabilir. Özellikle az önce giriş kısmında da belirtmiştim. Mars-Satürn'ün özellikle kavuşacağı dönemlerde de liderlere yönelik saldırılar özellikle İran haritasında da tetikleniyor. İç karışıklık ve rejim değişikliği konuları güçlü bir şekilde bir kez daha vurgulanacak. İsrail'e bakacak olursak, İsrail haritasındaysa bu yeni ayın hem Mars hem de Jüpiter derecelerini tetiklediğini gözlemliyoruz. O nedenle İsrail'in İran'a karşı saldırılarının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak İsrail'in saldırılarına devam etmesi kendileri açısından da çok faydalı sonuçlar doğurmayabilir. Çünkü bir karşı saldırıyla yüzleşme ihtimalleri de güçlenecek. Özellikle Netanyahu'nun seçim sürecine doğru ilerlerken elini iyice zayıflatacak gelişmelerle karşılaşabilirler. Netanyahu haritasında 4. evde Güneş'in karşısında bir yeni ay gerçekleşeceğinden dolayı da burada yönetime karşı ayaklanmalarında belki de zaten hali hazırda artık İsrail halkı ayaklanmaya başladı. Bunları sızan haberlerde gözlemliyoruz. Bu dönemde Netanyahu yönetimine karşı isyanların da güçleneceğini söyleyebiliriz. Ayrıca haritasındaki diğer sert açıları da gözlemlediğimizde
liderlik kaderinde olumsuz yönde bir etki alabileceğini bu süreçte söyleyebiliriz. Ülkenin hava saldırılarına maruz kalacağını bir kez daha burada belirtmekte fayda var. Ve Amerika haritasına bakacak olursak 4. evlerinde gerçekleşecek olan yeni ay Plüton derecelerini de tetikleyeceğinden dolayı ekonomik değişim dönüşüm sonuçlarıyla karşılaşacakları bir yeni aya yöneldiklerini düşünebiliriz. Özellikle baskıcı ekonomik sistemin artık çalışmayacağını anlayacakları bir dönem olabilir açıkçası. Halkın isyanı, maddi güvencelerini kaybetmesi, enflasyonun yükselişe geçmesi, piyasalardaki belirsizlik, halka karşı belki olası saldırılar ve halka karşı güç kullanımıyla ilgili krizlerin ülke gündemine oturabileceğini düşünebiliriz ama Trump'a karşı zaten seslerin günden güne yükselişe geçtiğini gözlemliyoruz. Mutlaktır ki Trump yönetimini zorlayacak protestolar yine bu dönemde güçlenebilir. Venüs ve Neptün'ün uyumlu açısı kısa süreli bir barış anlaşmasına veya bir ateşkese işaret ediyor olabilir aslında burada. Ancak zaten Trump'ı izlediğimiz zaman kendi kendine bir gün saldırı, bir gün barış kararı, bir gün ateşkes kararı aldığını gözlemliyoruz. O yüzden de yine bu kararın da çok uzun ömürlü olmayacağını belirtmekte fayda var. Özellikle uluslararası arenadaki o saldırgan tutumunu devam ettireceğini düşünebiliriz. Satürn, Mars, Neptün ve diğer gezegen dizilimlerinin ise ay düğümleriyle uyumlu açıda olması iç siyasette kadersel ancak olumlu yönde gelişmelerin açığa çıkacağına işaret ediyor. Uluslararası ticaret, enerji kaynakları ve ticari ilişkilerle ilgili de Amerika'nın hala sert bir politika izleyeceğini düşünebiliriz. Dolunay iz düşüm haritasına baktığımız zamansa Fransa üzerinden İngiltere'ye yakın bir noktadan geçtiğini gözlemliyoruz. Fransa'da yeni ay günlerinde ciddi bir etki görünmüyor olsa da özellikle 20 Nisan ve sonrasında protestolar ve grevler, kabine ve parlamentoda stresler söz konusu olabilir. Fransa üzerinde dış ve perde arkasında bir baskının söz konusu olabilir. Biliyorsunuz ki zaten Amerika ile ilişkileri oldukça gergin bir doğrultuda devam ediyor. Yönetimin stres altında kalacağı bir dönem Nisan ayında Fransa'yı bekliyor olabilir. Fransa merkezli an haritasında Aslan Burcu yani 6. evleri yükseleceğinden dolayı da protestoların, grevlerin bu dönemde yükselişe geçme ihtimali yüksek. Yine askeri konular daha fazla ön planda olabilir. Güneş dönüşü haritaları üzerinden değerlendirme yaptığımız zaman da yine iç kargaşanın tetiklenebileceği, ticari ittifakların belki Fransa'yı zorlayabileceğini düşünebiliriz. Mars ve Plüton'un buradaki uyumlu açısı da yine kabinede ve yönetimde değişim potansiyeline işaret edebilir. İz düşüm haritasında Satürn, Merkür ve Mars'ın geçtiği hatlara dikkat ettiğimiz zamansa Hindistan, Pakistan, Afganistan bölgesini işaret ediyor. Bu alanda gerilimin yeniden tırmanma ihtimali söz konusu. Zaten Koç yeni ayı az önce de girişte belirttiğim gibi doğuya işaret ediyor. Özellikle yeni ay sonrası Mars, Satürn, Merkür kavuşumunun Mars dereceleriyle karşıt olacak olması Hindistan'ın da dış kaynaklı bir gerilime maruz kalma potansiyeline işaret ediyor. Plüton'un ise Güneş ve Ay karesini baskılaması uluslararası ilişkiler ve devlet yapısı içinde gerilimi yükseltebilir. Özellikle Hindistan'ın İran'dan petrol alımına yönelmesi de bu alanda bir enerji krizini belki de tetikleyebilir. Afganistan ilerletilmiş haritasındaysa Mars derecesinin aktif olduğunu gözlemliyoruz. Yeni ay haritasında Mars dereceleri aktif, Satürn-Mars-Merkür dizilimi de ay düğümleriyle sert açıda Jüpiter-Mars derecelerine 3. evden kare yapıyor. Yeni ayın ise Güneş ve Merkür derecelerini kare açıyla görmesi bu ihtimali güçlendiriyor. Pakistan'a bakacak olursak Pakistan haritasında ise Plüton ve Uranüs derecesini tetikleyen yeni ay Pakistan'da bir iç karmaşanın tırmanışa geçme ihtimaline işaret edebilir. Halkın güvenliğiyle ilgili önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Haritada 4-10 ev aksındaki Mars-Jüpiter karşıtlığı, iç karışıklığı gerçekten de tırmanışa geçirecek nitelikte.
Merkür-Satürn-Mars dizilimi yükselen derecelerinde ve MC derecelerine kare yapıyor. Üç ülkeyi gözlemlediğimiz zaman bu alanda gerilimin hem içte hem de dışta tırmanma potansiyeli yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Avrupa'ya yeniden geçecek olursak Almanya haritasında yeni ayın Kiron derecelerini tetiklemesi ve Kiron karesini aktive etmesi Almanya'nın refah düzeyiyle ilgili zorlayıcı bir döneme giriş yapabileceğini düşündürüyor. Mars-Satürn-Merkür dizilimi odak noktasının ise Uranüs derecelerinin olması hem grev ve protestoları tetikleyebilir hem de dış ilişkilerde askeri konularda yeni yapılanmaları ve gerilimi güçlendirebilir. Öte yandan Plüton'un yükselen derecelerine karşıtlığı ittifakların ülkeye yönelik baskısını gündeme getirebilirken Jüpiter-Plüton üçgeni muhalefeti güçlendirebilir. Fanatik gruplarla ilgili gündemlerde yine söz konusu olabilir ülke gündeminde. Yunanistan haritasına baktığımız zaman Kiron ve 3. evlerindeki Mars derecesini tetikleyen bir yeni ay olması, özellikle Türkiye başta olmak üzere sınır komşularıyla gerilim yeni ay döneminde tırmanışa geçebilir. 1-9 ev aksındaki Jüpiter üçgeni ise denizlerde genişleme yönelimini güçlendirebilir. Mars, Satürn, Merkür, Neptün bu ortak enerji ise Plüton-Ay kavuşum derecelerini tetikliyor ki burada muhalefet ve iç siyasette önemli bir gerilimin tetiklenebileceği de söz konusu. Plüton üçgen açısının da kabinede bir değişimin gerçekleşmesi, vergiler, sosyal yardımlar ve dış borçlarla ilgili önemli gündemleri tetikleyebilir. Yunanistan'ın özellikle Kasım sonu Aralık başı dönemine agresif bir tutum içerisine girmesini bekleyebiliriz. Mitsotakis'in haritasında 29. derecedeki Jüpiterleri hem yeni ay hem de Uranüs tarafından tetikleniyor. Askeri konularda ve protestolara yönelik daha sert bir tutum içerisinde olabilir iç siyasette. Özellikle 3-6 ev aksındaki Uranüs-Jüpiter karesi komşu ülkelerle ilişkilere stres olarak yansıyabilir. Aynı zamanda Mars-Satürn-Merkür-Neptün kavuşumu Mars-Satürn kavuşum derecesini aktive edecek ve aynı anda Satürn ve Mars döngüsü yaşayacak. O nedenle aslında Mitsotakis'in çok daha agresif bir tutum içerisinde siyasetini, iç siyasetini ve dış siyasetini yönlendirebileceğini düşünebiliriz. Türkiye ile özellikle Akdeniz ve denizlerdeki kaynaklar üzerinden de gerilimin bu dönemde tırmanışa geçme potansiyeli söz konusu. Güney Kıbrıs'a bakacak olursak, Güney Kıbrıs biliyorsunuz ki İran'da biraz daha fazla ön plana çıktı. İngiliz üslerinin Amerikan birliklerinin kullanması sebebiyle Güney Kıbrıs Rum yönetimi haritasında 11. evde gerçekleşecek olan bir yeni ay ve 4. evlerindeki şans noktasına da üçgen yapıyor. İç siyaset, toprak bütünlüğü, ülke güvenliği ile ilgili konularda uluslararası birliklerden destek alabileceğini düşünebiliriz. Ancak Uranüs'te bağlantılı etkileri incelediğimiz zamansa hava koşulları, hava ulaşımı ve hava saldırılarına karşı da dikkatli olmaları gereken bir döneme ilerlediklerini söyleyebiliriz. Özellikle Uranüs hattının bu yeni ay sürecinde Kıbrıs üzerinden geçmesi de Uranüs'le bağlantılı tüm olayların ülke gündemine yansıma potansiyeli söz konusu. Yeni ay sonrası dönemde Mars-Satürn karesi 8-11 ev aksında Avrupa Birliği ile ilgili konuların stresli olabileceğini düşündürebilir. Hükümet kadrolarında bir kriz de gündeme gelebilir ancak askeri konularda Kıbrıs Avrupa Birliği üzerinden dikkat çeken bir tabloya işaret ediyor. Özellikle 26 Nisan'da Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçişiyle birlikte 10. evlerindeki Kiron derecelerinin tetiklenecek olması hava saldırıları, havacılık alanında krizleri gündeme getirebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek olursak 17 Nisan'daki Koç yeni ayı Neptün derecelerini tetikliyor.
Neptün denizlerdeki kaynaklarla ilgili veya ideolojilerle ilgili de yine iç siyasette düşünülebilir. Koç yeni ayı 4. ev ve 5. burçta gerçekleşeceğinden dolayı özellikle Kıbrıs görüşmeleri için yeni bir gündem, yeni bir ideolojiyle konuya yaklaşımı gündeme getirebilir. Ancak 5-11 ev aksındaki Venüs-Güneş karşıtlığı ise liderler arası uyuşmazlığı tetikleyebilir. Yine 3. evdeki Mars-Satürn kavuşumunun 9. evdeki Venüs derecesinin karşısında olması da görüşmelerde bir krizin ortaya çıkmasına işaret edebilir. Özellikle yine içinde bulunduğumuz günlerde Uranüs'ün de Kıbrıs'ın üzerinden geçtiği günlerde de zaten Kıbrıs gündeminde oldukça sert protestoları gözlemliyoruz. Mecliste önemli gelişmeler ön planda. Aynı şekilde iç siyasette de belki daha ılımlı bir atmosfer yakalanabilir en azından yeni ay sürecinde, ancak sonrasında Mayıs sonuna dek yine stresli bir dönemden geçilebilir. Profeksiyon olarak da yine daha fazla ekonomi ve ekonomik güvenceler gündeminin ön planda olacağını ve bu konuda da çok da beklenmedik kontrol dışı olayların yaşanabileceğine işaret ediyor. Güneş dönüşü haritasında da uluslararası görüşmelerde bazı sert ve zıtlaşmaların gündeme gelme potansiyeli söz konusu olabilir. Kuzey Kıbrıs Türk halkının yararına olacak bazı gelişmeler ön planda olabilir. Özellikle enerji kaynakları temelinde belki bir uzlaşma arayışı içerisine de girilebilir. Neptün dereceleri tetiklenecek demiştik. Neptün daha fazla siyasi ideolojileri ve halkın sesinin duyulmasını, istikrarsızlığı temsil ediyor. İşte bu gündemler daha fazla yeni ayla birlikte ülke gündemine oturacaktır. Enflasyonlarla ilgili konular, spekülasyonlarla ilgili konular daha da gündeme gelir. Özellikle 20 Nisan'daki Mars-Satürn-Merkür kavuşumuysa Uranüs derecesini tetikleyeceğinden dolayı yine ülkede ayaklanmaların, protestoların, grevlerin güçlenebileceğini söyleyebiliriz. Yeni ayda Venüs-Güneş karşıtlığı da eğitim kurumları, online bahis şirketleri gibi konularda da mecliste stresin artabileceğini düşünebiliriz. Uranüs-Mars'ın uyumlu açısı üniversitelerle ilgili yasal süreçlerle bağlantılı kritik kararlar alınabileceğini de düşündürebilir. Protestoların artma ihtimali yüksek. Bu dönemde kaldı ki Uranüs de Kıbrıs coğrafyasından geçiyor ve Nisan ayında bu alanda gergin bir enerjinin tetiklenebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi geçelim burçlarınız üzerinde bu yeni ayın ne ifade edebileceğini detaylandırmaya. Sevgili yükselen koçlar ve koç burçları, 17 Nisan'da Türkiye Ankara saatiyle 14.51'de sizin burcunuzun 27. derecesinde Kiron'la kavuşumla bir süper yeni ay deneyimliyoruz. Bakalım sizin burcunuza yansımaları ne olacak? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum ve sorularınızı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Biliyorsunuz ki yanıtlıyorum. Beğeniyorsanız videolarımı beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hype seçeneğini kullanarak da yine videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek verebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Sizin burcunuzda olan bir yeni ay aslında kendinize odaklanacağınıza işaret ediyor ve gezegenlerin yine sizin burcunuzda dizilmiş bir halde bulunması da yoğun bir enerjiye maruz kaldığınıza işaret ediyor. Yani birçok gündemi bir arada gündeminizde bulabilirsiniz gibi düşündürebilir açıkçası. Şimdi burada önemli olan aslında bizim için şu anda yeni ay. Yeni ay Kiron'la kavuşumda. Demek ki bizler biraz kendimize odaklanacağız. Belki de o geçtiğimiz videolarda anlattığım Eris hikayesiyle de mitolojisiyle de bağdaştırırsak kendimizle ilgili bazı detayları iyileştirme çabası içerisinde olabilir ve bu yönde adım atma ihtiyacında da olabiliriz. Bundan dolayı da bir bakalım kendimizle ilgili değiştirebileceğimiz, düzeltebileceğimiz, belki imajımızla ilgili, çevremizden nasıl algılandığımızla ilgili bizi üzen, yaralayan detaylar varsa neyi düzeltebiliriz, neyi iyileştirebiliriz ve bu yönde adım atabiliriz? Yeni ay enerjisini bu şekilde kullanabiliriz en temel anlamıyla.
Diğer taraftansa tabii ki burada bir Mars enerjisi, yani sizin enerjiniz yükselişte olacak. Bu yeni ayda baktığımız zaman Mars'ın derecesi Satürn'le oldukça yakın, Merkür'le yakın. Şimdi yeni ayın öncesinde ise 13 Nisan'da Mars Neptün'le aslında bir kavuşum gerçekleştirecek. Bu idealleriniz uğruna mücadele başlatabileceğiniz bir enerjiyi açığa çıkarabilir. Tabii ki kavuşum enerjilerinin gölge yanlarına da dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden de gözü kapalı ya da önünü göremediğimiz, nasıl ilerleyeceğini bilemediğimiz bazı konularla ilgili de körü körüne aksiyon alma potansiyelimiz de söz konusu olabilir. Burada dikkatli olmamız gerekecek. Yine Neptün zaten bizim 12. evimizi temsil ettiğinden dolayı da bazı bilmediğimiz, görmediğimiz detayları atlayarak aksiyon alma ihtimalimizi güçlendirebilir. Bundan dolayı da net olduğumuz, önünü net görebildiğimiz projeler için aksiyon almamız, ideallerimizi gerçekleştirmek için aksiyon almamız bizim için daha sağlıklı olacaktır. Zaten Mars'ın yine Merkür'le yakın derecede ilerlemesi, Neptün'ün de yakın bir derecede olması da ideallerimizi gerçekleştirmek için aksiyon alma potansiyelimizi yükseltiyor. Ancak belirttiğim detaya dikkat etmek koşuluyla. 20 Nisan'da ise Satürn'le kavuşacak olan Mars burada kariyerle ilgili konuları gündeme getirebilir. Kariyerle ilgili de biraz zorlayıcı gündemlerle karşılaşabiliriz. Belki bazı şeyleri artık yapılandırmak isterken yasal düzenlemeler ya da yapısal bazı problemlerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Satürn sizin burcunuzda zararlı bir pozisyonda, çok güçlü değil. O yüzden aslında önünüze çıkabilecek engeli aşma potansiyeliniz de söz konusu ama burada yıkıp dökmeden aksiyon alma bizim için en faydalısı olacaktır. Yine çok düşünmeden agresyonla hareket etme potansiyelimiz söz konusu. Bu enerjiyi dediğim gibi olumlu yönde kullanmaya dikkat etmemiz gerekecektir. Yapıcı bir şekilde o Satürn-Mars kavuşum enerjisini kullanırsak kariyerimiz için de önümüzdeki süreçte bize farklı kapılar açabilecek güzel gelişmeleri gündeme getirebiliriz. Diğer taraftan tabii ki burada yine Mars ve Merkür yakınlığı da çalışma hayatımızdaki iletişim konularına, belki sağlığımızla ilgili konulara da dikkat çekebilir. Burada da yine dikkat etmemiz gereken konu hem agresif hem de düşünmeden hareket etmemek. Biraz da kazalara açık olabiliriz açıkçası. Sevgili yükselen Koç burçları, kafa bölgemize biraz daha fazla dikkat etmemiz gerekebilir. Bu yöndeki sağlık sorunları ön plana çıkabilir ve yine çalışma arkadaşlarımızla da biraz zıtlaştığımız bir yeni ay süreci olabilir. O enerjileri biraz daha bastırmaya dikkat ettiğimiz takdirde çok pozitif yönde bir yeni ay deneyimleyebiliriz. Kaldı ki bu yeni ay gününde Plüton'la da bir 60'lık açısı olduğundan dolayı Mars'ın geleceğinizi şekillendirirken de, geleceğe yönelik yatırımlar, atılımlar yaparken de geride neleri bırakmanız gerekliliğini daha net görebileceğiniz bir sürece işaret edecek. İşte burada da yine sosyal çevre ilişkilerinizde, size zarar veren arkadaşlarınızla ilişkilerinizde artık bir arınma döneminde olabileceğinizi de bizlere düşündürebilir. Geleceğe bazı şeyleri geride bırakarak adım atmanız gerekliliğini daha fazla net göstermeye çalışacak olan bir yeni ay haritası da var karşımızda. Tabii ki diğer gezegenlere baktığımız zaman Venüs ve Uranüs sizin Boğa burcunuzda, 2. evinizde. Venüs'ün bu yeni ay haritasında derecesiz ilerlemesi, ancak Uranüs'te yakınlaşması dikkat çekici. Bu yeni ay sürecinde maddi konularda işler daha da yolunda gidebilir. Ancak Uranüs'te yakınlaştığı ve 29 derecede kavuştuğu müddetçe bizler mali güvenceler, maddi manevi güvenceler, mal varlıklarıyla ilgili konularda da kritik bir karar alma ihtiyacı duyabiliriz. Jüpiter ev, aile, yuva konularında bizi daha rahat hissettirebilir bu süreçte. Yine kişisel gelişim konularında, yurt dışıyla bağlantılı konularda da daha rahat bir süreçten geçiyor olabiliriz. Burada özellikle terazi burcunda gezegen yerleşimi olan Koç burçları yoğun bir stres hissedebilir bu süreçte ilişkilerinde. Çünkü tüm gezegenler neredeyse Koç burcundalar ve
Mars enerjisiyle hareket ettiklerinden dolayı da ilişkinizde biraz agresif bir stres hissedebilirsiniz. Buraya biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Maddi konularda daha iyi gibiyiz. İşte ilgili konularda yapıcı girişimler yaptığımız takdirde güzel bir dönem deneyimleyebiliriz. Aileyle ilgili konularda da yine pozitif bir süreçten geçtiğimizi söyleyebilirim. İmajımızı yenilemek, kötü bilindiğimiz yönlerimizi düzeltmek açısından oldukça verimli, ideallerimizi gerçekleştirmek için yapıcı aksiyonlar alabilmek adına da oldukça verimli bir yeni ay deneyimleyebiliriz. Bir süper yeni ay etkisini çok daha güçlü hissetme potansiyelimiz de söz konusu. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen boğalar ve boğa burçları 17 Nisan'da Türkiye Ankara saatiyle 14.51'de Koç burcunun 27. derecesinde Kiron'la kavuşumda bir süper yeni ay deneyimliyoruz. Bakalım bu yeni ay bizim için ne ifade edecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde yanıtlıyorum biliyorsunuz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Herkese desteklerinden dolayı şimdiden teşekkürler. Bir süper yeni ay deneyimliyoruz ve bu süper yeni ay olması sebebiyle gündemimize gelecek olayları daha derinden hissedebileceğimize işaret edecek. Koç burcu demek sizin 12. eviniz demek. Bu dönem aslında gezegenlerin Koç burcundan sıralı bir şekilde geçmesi, bu alanda yoğun bir enerji birikimi söz konusu. İç dünyanıza yönelme ihtiyacı kendini daha da güçlü gösteriyor olabilir. Belki bir kenara çekilme ihtiyacı, inzivaya çekilme ihtiyacı, bir iyileşme sürecine yönelik aksiyon alma ihtiyacı kendini daha güçlü gösterebilir sevgili yükselen boğa burçları açısından, ama bu yeni ay öncelikle bir iyileşme potansiyeline, iyileştirici yönde adımlar atma potansiyelimize dikkat çekiyor. Çünkü Kiron'la kavuşumda. Kavuşum enerjileri evet belki çok pozitif çalışmayabilir, aslında o kavuşum enerjisini olumlu kullanabilmek bizim irademize de kalıyor ve bu dönemde de ciddi ve önemli gezegenlerin Mars'la kavuşumu söz konusu. Onlara da biraz sonra değineceğim ama en başta belirtmek isterim ki olumlu yönde kullanmaya çalışmamız bu yeni ayla birlikte ve öncesinde gerçekleşecek kavuşumları çok önemli. Şimdi 27. derecede Kiron'la kavuşumdaki bir yeni ay hem kendimizi aslında yaraladığımız ve bunun üstesinden gelemediğimiz durumları iyileştirmek için bir girişim, bir iyileşme zamanı olarak ön plana çıkabilir. Hem de kontrolümüz dışında gelişen olayların, durumların bizi üzdüğü, bizi yaraladığı, belki de zihnimizde, kalbimizde derin izler bıraktığı durumları iyileştirme zamanı olarak değerlendirilebilir. Artık geçmişin izlerinden kendimizi arındırma zamanı, kırgınlıklarımızı, üzüntülerimizi affetmek ve geride bırakma zamanı olarak kullanılabilir bu enerji. Aslında geçtiğimiz videolarda da Eris mitolojisinden bahsetmiştim. Kiron ve yine Eris'in 12. evinizdeki bu etkilerini de gölge yanlarınızda ciddi bir yüzleşme ve kendinizle yüzleşerek bazı şeyleri hayatınızda artık iyileştirme zamanı geldiğini anlama yönünde de kullanılabilir yeni ay enerjisi. En temel olarak bu yönde kullanmamız gerekiyor sevgili yükselen boğa burçları. Tabii ki bu alanda birçok gezegenin birikmesi de bize farklı mesajlar veriyor. Öncelikle baktığımızda Mars ve Neptün kavuşumda olacaklar yeni ayın öncesinde. Bu da geleceğinizle ilgili planlarınız, hayalleriniz, bu alanda gerçekleştiremediğiniz ve üzerinizde kırgınlık yaratmış gelişmeleri olmuşsa artık bunları da aşmanın zamanı geldiğini, geride bırakmanın zamanı ve affetmenin zamanı geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Yakın arkadaşlık ilişkileriniz, sosyal çevre ilişkilerinizdeki kırgınlıkları da artık bir kenarda bırakıp yolunuza çok daha cesurca ideallerinizi, hedeflerinizi gerçekleştirmek için devam etmenin zamanı geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Yani aslında sizin bir hedefiniz varsaydı ve bu yönde cesurca adımlar atıyorsaydınız ama sosyal çevreniz, yakın çevreniz de sizi bu noktada çok motive etmemişse, aksine hevesinizi kırmışsa,
Bunu aşıp artık o hayalleri, idealleri gerçekleştirme zamanı olduğunu da gözlemleyebilirsiniz. Mars sizi bu yönde cesaretlendirecek, o geçmişi affedip önünüze yeni bir sayfa açıp yeni bir mücadele zamanı başlatacağınızı da düşünebiliriz. Hem yeni arkadaş çevreleri için de güzel bir dönem olabilir, yeni arkadaşlıklar geliştirmek için de veya geçmiş kırgınlıkları affetmek için de hem de yeni vizyonlarla hayatımızı şekillendirmek için de güzel bir döneme giriş yapıyor olabiliriz. Tabii ki bizler bu süreci başlatırken hem bir affetme süreci olarak deneyimleyebiliriz hem de kontrolümüz dışında gelişebilecek olayları da biraz daha net görerek de önümüze yeni bir senaryo belirleyebiliriz. Merkür'ün de burada aslında konuya dahil olması belki biraz kafa karışıklığını Neptün'le yakınlığı dolayısıyla getirebilir ama o hedefleri gerçekleştirmek adına da çok daha güçlü aksiyon alma potansiyelimizi de güçlendirecek. Özellikle de maddi konularda, bir diğer taraftan da yeni girişimler, yeteneklerimizi ortaya koyabilmek adına da bize güçlü bir yol gösterici niteliği taşıyor. Artık fikrimizi, idealimizi, düşüncelerimizi çok daha ciddi bir şekilde savunurken de bulabiliriz kendimizi. Belki bunu çok görünür bir şekilde ortaya koymasak da arka planda bu yönde zihnimizin çalıştığını da gözlemleyebiliriz. Öte yandan 20 Nisan'da Mars'ın Satürn'le kavuşacak olması ise hem meslekte yükselme, yurt dışı bağlantılı konular, yaşam vizyonumuz, hayata bakış açımız, inançlarımızla ilgili konulara da çok daha yapıcı bir şekilde yaklaşmamızı sağlayacaktır. Yeni bir yaşam felsefesi, bir inanış belirleyebiliriz ve bunu gerçekleştirmek için, bu yolda ilerlemek için mücadele edebiliriz. Yapıcı bir şekilde 9. ev konularını ele alabiliriz. İşte yabancılarla ilişkiler, yurt dışı bağlantılı konular, belki yurt dışı seyahat, yerleşim, ticari girişim, sosyal medya girişimleri alanına çok daha sağlam adımlarla girmeye odaklanabiliriz. Yine arka planda nelerin döndüğünü anlamaya çalışarak, nelerin karşımıza engel olarak çıkabileceğini de netleştirerek, hesaba katarak aksiyon alabileceğimiz bir yeni ay haritası ve bir kavuşum haritası karşımızda duruyor olacak sevgili yükselen boğa burçları. Burada Venüs sizin burcunuzda seyrine devam ediyor açısız bir şekilde, ancak önümüzdeki günlerde Uranüs'le kavuşacak olması belki de kendinizle ilgili radikal bir karar alma ihtimalinize işaret ediyor. Ancak burada özellikle de bence estetik bir operasyon düşünüyorsanız estetik operasyonlarla ilgili biraz dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Belki imajınızla ilgili, kendinizle ilgili, Uranüs sizin zaten kariyerinizi de temsil eden gezegen olduğundan dolayı kariyerinizle ilgili de belki kritik bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Kritik bir karar alıyor da olabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Plüton'a baktığımız zaman Mars derecesiyle bir 60'lık açı gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz. Daha doğrusu Mars'ın Plüton'la böyle bir etkileşimi olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden de kariyerinizle ilgili konularda da yine bazı şeyleri geride bırakarak bir değişim dönüşüm sürecini hareketlendireceğinizi de düşünebiliriz. Aslında arka plandaki güç çekişmelerini de çok daha net anlayabileceğiniz ve kendinizi de kariyeriniz alanında çok daha net konumlandırabileceğiniz ve bunun için mücadele edebileceğiniz bir süreçte de olabilirsiniz. Arka planda belki de sizler de bazı kişilerden çok görünür olmasını istemediğiniz destekler alabilirsiniz. Güzel, özellikle kariyer alanında güzel etkilere açık olacağınız bir haritayla yine karşı karşıyayız. Jüpiter 3. evinizde ticaret, ulaşım, eğitim, sanatsal yeteneklerinizle ilgili, kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerinizle ilgili ve problemleri çözmek, kendinizi dönüştürebilmek adına güzel etkiler sağlıyor. Çalışma hayatınız yine Venüs'ün iyi bir pozisyonda olması sebebiyle bu süreçte
çalışma arkadaşlarınız ve günlük rutininizde daha sağlıklı bir dönemde olabilir. Aşk hayatınız, flört hayatınızla ilgili de dediğim gibi iyileştirici aksiyonlar almaya odaklanacağınız bir süreç olacaktır. Bu dönemde biraz kendinizi geri planda tutma ihtiyacında olabilirsiniz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları 17 Nisan'da Türkiye Ankara saatiyle 14.51'de Koç burcunun 27. derecesinde Kiron'la kavuşumda bir süper yeni ay deneyimliyoruz. Bir süper yeni ay olması etkilerini çok daha güçlü ve yoğun hissedeceğimize işaret ediyor. Bakalım sizler hangi konularda bu etkileri hissedeceksiniz? Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yanıtsız bırakmıyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Ve yine videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Şimdi sizin haritanıza geldiğimizde Koç burcu demek 11. eviniz demek. Bu alanda yoğun bir enerji birikimi söz konusu öncelikle ve Kiron'la kavuşumda olan bir süper yeni ay bu alanda iyileştirici etkiler de getirebilir, yaralayıcı etkiler de getirebilir. Bunu çok iyi dengelemeniz gerekiyor. Bu biraz sizin iradenize bakıyor. Aslında kavuşum dereceleri oldukça önemli olan bir sürece giriş yapıyoruz. Bundan dolayı da o enerjiyi olumlu yönde kullanmak tamamen bizim irademize kalıyor. Çünkü yeni ayla birlikte atacağınız adımlar sizi yaralayıcı bir potansiyel de içerebilir ama iyi yönde bir adım atarsanız aslında geçmişteki olumsuzlukları iyileştirebilmek adına da çok yeni ve olumlu bir adım da atmış olabilirsiniz. İyi dengelemek lazım. Ne yönde nasıl adım attığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Mars enerjisi yoğun, hızlı, belki biraz agresif, bazen de çok düşünmeden aksiyon alabiliriz. O yüzden de o kırgınlık ve yaralayıcı aksiyon alma ihtimalimiz güçlü bir potansiyel taşıyor. Bunu çok iyi bir kenara not etmemiz gerekiyor. Ve bu yönde aksiyon almamız gerekiyor olumlu yönde. Şimdi 11. evde Kiron kavuşumlu bir yeni ay demek, yakın arkadaş çevremiz, sosyal çevremizin üzerimizde oluşturduğu, geçmişte de olabilir veya şu anda olabilir, yaralayıcı durumları artık iyileştirme zamanı geldiğini, bunları aşma zamanı geldiğini bizlere hatırlatabilir ve artık iyileşerek yolumuza devam etme zamanı geldiğine de işaret edebilir ya da bu kırgınlıkları artık aşmak için bir aksiyon alma zamanı geldiğine de işaret edebilir. Tabii ki 11. evimiz gelecek hedef hayallerimiz, kariyer kazançlarımızla ilgili olduğundan dolayı da yine bu yönde de biraz dikkatli olmamız gerekebilir sevgili yükselen ikizler burçları. Yani geçmişte bu alanda bizi kıran, üzen, yaralayan gelişmeler yaşamışsak bu alanlarda da iyileştirici adımlar atmanın doğru zamanındayız diye düşünüyorum açıkçası. Gökyüzü bize güçlü bir şekilde bu mesajı veriyor. Özellikle kavuşum enerjileri de bunu daha da güçlendirecek. Çünkü 12 Nisan'da Mars Neptün'le kavuşacak. Arada zaten Merkür'ün etkisi de var. Siz de bu alandasınız. Yani yönetici gezegeniniz de bu alanda olduğundan dolayı hem sosyal çevre ilişkileriniz, kariyer hedefleriniz, kazançlarınız, ideallerinizle ilgili konularla mücadele ederken bir taraftan da yine toplum önünde olmaya çalıştığınız, yeteneklerinizi göstermeye çalıştığınız konularda da daha girişken olmanız, ideallerinizi gerçekleştirmek için de aksiyon alma ihtiyacında olduğunuzu daha net gördüğünüz bir süreçtesiniz. Şimdi Neptün ve Plüton'un kavuşumu kesinlikle kariyerle ilgili konularda, kariyer ideallerinizle ilgili konularda sizi harekete geçirecek. Bu yönde aslında ciddi adımlar atabilirsiniz, hızlı adımlar da atabilirsiniz. Burada o Mars enerjisinin düşünmeden hareket etme, agresyon ve belki de o potansiyelinizi biraz agresif bir şekilde ortaya koyma potansiyelinize dikkat etmeniz gerekliliğine işaret ediyor Mars enerjisi ve gökyüzü. Özellikle kariyerimiz, kariyer ideallerimizle ilgili bir aksiyon alacaksak hedeflerimizi nasıl gerçekleştirebileceğimizi de çok iyi hesaba katarak, çok iyi planlayarak aslında
aksiyon almamız gerekliliğine işaret ediyor. Yani çevremizde gördüğümüz, duyduğumuz bir fikre hemen kapılarak kendimize yeni bir kapı aralamaya çalışmak yerine hala biz kendi ideallerimizin peşinde koşma eğiliminde olursak bu bizim için daha yararlı olacaktır. Yani etraftan gelen, etrafta gördüğümüz, duyduğumuz fikirlere kapılmak yerine kendi ideallerimizin peşinde koşmamız bizim için daha yararlı olacaktır. Yine sosyal çevre ilişkilerimizde de daha idealist belki yaklaşımlarda bulunabiliriz. Geçmişteki sosyal çevre bağlantılarımız, yakın arkadaş ilişkilerimizde pek de bizim istediğimiz gibi ilerlemiyorsa ve biraz da aslında idealimizin gerisinde kalmışsak sosyal çevre ilişkileri açısından da bu yönden de daha sosyal olabileceğimiz bir alana yönlenebiliriz. Bizim için neyin ideal olduğunu daha net görebiliriz. Hangi arkadaş gruplarının bize daha iyi gelebileceğini de iyi düşünüp tasarlayarak aksiyon almamız bizim için daha yararlı olacaktır bu süreçte. Yine ideallerimizi belirlerken de dediğim gibi her aklımıza geleni gerçekleştirmek ve onun peşine düşmek yerine daha spesifik olmamız ve ciddi ciddi o alana odaklanmamız bizim için faydalı olacaktır. Bize bu mesajı da 20 Nisan'da Mars ve Satürn kavuşumu verecekler. Özellikle 8. ve 9. evimizi yönettiğinden dolayı Satürn'de bu kariyerle ilgili, kariyer kazançları, ideallerimiz, hedeflerimizle ilgili konularda bizler artık bir kriz yaşıyorsak, bir problem yaşıyorsak bu problemlerle de ciddi bir mücadele içerisine girmemiz gerekliliğini bize hatırlatacaklar. Kendimizi geliştirmenin önemini çok daha net anlayacağız. Hangi konularda değişmemiz, dönüşmemiz ve bunun için mücadele etmemiz gerekiyor? Geleceğimizi şekillendirmek adına bunu da çok daha net görmemizi sağlayacak bir gökyüzü haritası var önümüzde. Yapıcı ancak dediğim gibi gölge yanlarına biraz dikkat etmemiz gereken bir gökyüzü haritası var. Demek ki bizim odak noktamız ne olacak? Geleceğimiz, hedeflerimiz, hayallerimiz, sosyal çevremiz. Bu alanı yapılandırmamız gerekiyor. Bu alanda gerçekçi, ciddi bir yapılanma içerisine girmemiz gerekiyor ve geçmiş kırgınlıkları, üzüntüleri, hataları affederek, bağışlayarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor sevgili yükselen ikizler burçları. Venüs'e baktığımız zaman sizin 12. evinizde güzel bir pozisyonda rahat bir ilerleyişi söz konusu. O yüzden de iç huzurunuzu sağlamakta çok da zorlanmayacaksınız ama sizin burcunuza doğru ilerleyen Uranüs'te 29. derecede kavuşacağından dolayı önümüzdeki günlerde de burada kritik bir karar da alabilirsiniz. Kendinizle ilgili, gelişiminizle ilgili, belki yurt dışı bağlantılı konularla ilgili önemli kritik bir karar alma ihtimaliniz de söz konusu olabilir. Baktığımız zaman yurt dışı seyahatleriyle ilgili de önemli bir kritik karar alabilirsiniz. Plüton'a baktığımız zaman Plüton'da Mars'la yine uyumlu bir açı içerisinde. Mars'la olan bu uyumlu açısı da hangi alanda kendinizi geliştirmeniz gerekliliğini, hangi konuları artık geride bırakıp önünüze yeni bir sayfa açmanız gerekliliğini sizlere daha net gösterecektir. Çalışma hayatınız, günlük sorumluluklarınız, kariyerinizle ilgili konularda da gizli potansiyellerinizi ya da geride kalmış potansiyellerinizi de ön plana çıkarabilmeniz için sizi oldukça destekleyecektir. Çalışma hayatınızda aslında güzel bir gelişme potansiyelini de gözlemleyebileceksiniz. Bu yeni ay haritası Mars ve Plüton'un etkileşimi sayesinde sevgili yükselen ikizler burçları. Para halinizde Jüpiter sağlıklı bir ilerleyiş içerisinde düz hareketine devam ediyor ve olumsuz bir açısı da olmadığından dolayı kazançlarınızla ilgili şu an için her şey yolunda ilerliyor. Venüs 12. evinizde, aşk hayatınız, flört hayatınız belki biraz şu an geri planda olabilir. Çok önceliği olmayabilir hayatınızda. Ancak ilişkilerinizde, uzun süreli birlikteliklerinizde de yine güzel seyrinde ve olumlu bir etki aldığınızı söyleyebiliriz.
Kariyerle ilgili konularda zaten ideallerinizi gerçekleştirmek için aksiyon alacağınız bir yeni ay süreci de olacak, olumlu yönde kullanabildiğiniz takdirde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları, 17 Nisan'da Türkiye Ankara saatiyle 14.51'de Koç burcunun 27. derecesinde Kiron'la kavuşumda bir süper yeni ay deneyimliyoruz. Bakalım bu yeni ay sizin için ne ifade edecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru ve önerilerinizi cevaplamaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla çok detay gerektirmeyen sorular olmadığı koşulda mutlaka size yanıt vermeye çalışıyorum. Hype seçeneğini kullanarak yine videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basarak beni desteklerseniz sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürlerimle. Koç burcu demek sizin 10. eviniz, kariyer alanınız, toplumsal statü alanınız demek sevgili yükselen yengeç burçları. Kiron'la kavuşumdaki bir yeni ay enerjisini olumlu yönde kullanabildiğimiz takdirde bu alanda bu konularla bağlantılı bizi üzen, yaralayan konuları, gündemleri artık iyileştirebileceğimiz, iyileştirmek adına adımlar atabileceğimiz bir yeni ay demek. O yüzden de mutlaka olumlu yönde kullanmaya çalışmamız büyük önem taşıyacak. Özellikle geçmiş videolarda da Eris'in mitolojisiyle bağlantılı konuları sizlerle paylaşmıştım. Bu alanda görmekten kaçındığınız, geri plana attığınız, yüzleşmediğiniz bazı gündemler varsa artık bu yüzleşmeyi de yaşayıp kariyer, toplumsal statüyle bağlantılı konularda iyileştirici etkileri açığa çıkarmanın zamanı geldiğini gözlemleyebiliriz. Zaten Koç burcunda bir gezegen dizilimi söz konusu. Bu alanda yoğun bir enerji, birçok gündem bizi meşgul edecek diye düşünebiliriz. Gündemimizde neler olacak bunlara da bakacağız ama öncesinde dediğim gibi kariyerimiz, toplumsal statümüzle ilgili konuları bir gözden geçirelim. Hangi konularda kırgınlıklarımız varsa bunları bir kenara bırakıp artık iyileşerek yolumuza devam etmemiz zamanı geldiğini gözlemlememiz gerekliliğini gerçekten anlamamız gerekiyor. Güneş ve ay da bizi yani yeni ay da bizi bu noktada yaratıcı, yeni adım atıcı bir enerjiyle destekliyorlar. Şimdi bu alanda birçok gezegen var ve bunlar da bize aslında yön gösterecekler. Mars'ın önderliğinde. Mars biraz agresif bir enerji ve aslında düşünmeden hareket etme potansiyelimizi de biraz güçlendirebiliyor. Kavuşum enerjileri yoğun olacak. Bu kavuşum enerjilerinde enerjiyi olumlu yönde kullanabilmek de biraz bizim irademize kalıyor. Mars Neptün'le kavuşuyor öncelikle. O yüzden de kariyerde yükselme, tayin, belki yükseliş potansiyeli, uzmanlaşma eğitimleri gibi konularda bizler aşırı idealist ve bu konularda da biraz agresif davranabiliriz. Bunun önünü almamız gerekebilir. Yani istediğimiz belki de gerçekleşmeyebilir ama burada biraz da affedici olma ya da olayları akışına bırakarak aslında yolumuza devam etme ihtiyacında olduğumuzu da gözlemleyebiliriz. Yurt dışı kaynaklı bazı ideallerimiz söz konusuysa, hedeflerimiz söz konusuysa bu alanda da gerçekleştirebileceğimiz hedefler uğruna adım atmak için aslında bu kavuşum enerjisini kullanabiliriz. Gerçekleşmezse de dediğim gibi biraz akışına bırakma ihtiyacı olabilir. Yine Merkür'ün zaten konuya dahil olması da hedeflerimizi planlayarak gerçekleştirmek yönünde adım atmamız için bize uyarıda bulunuyor gökyüzü. Yani birdenbire aklımıza gelen bir şeyin peşine düşmek yerine planlayarak, düşünerek, organize ederek ve bu yönde bilinçli bir gerçekleştirme planı yönünde adım atarak ilerlememiz gerekliliğine de işaret ediyor. Demek ki meslekte yükselme, yurt dışı kaynaklı konular, kendimizi geliştirme, sosyal medya gibi konularda bizler planlı, programlı bir idealin peşinde koşmak durumundayız. Yoksa birdenbire aklımıza gelen bir hedef, bir idealin peşine düştüğümüz takdirde zarara uğrayabiliriz. Öte yandan 20 Nisan'da Mars Satürn'le buluşacağından dolayı da yine evlilik, ilişkiler krizleri
aşmak ve yapıcı bir çözüm üretmek noktasında bize öncülük edecek. Satürn burada çok güçlü bir pozisyonda değil. O yüzden de Mars ona destek verecek. Yani biraz hız yapabiliriz. Hızımızı kesebilecek bazı engellerle karşılaşsak dahi belki de bizler yine de durmak bilmeyebiliriz. Özellikle uzun süreli ilişkilerimiz, evliliğimizle ilgili konularda problemlerimiz varsa bunları aşabilmek adına biraz daha durağan bir enerjiyle, daha yapıcı bir enerjiyle aksiyon almak durumundayız. Güzel bir enerji aslına baktığımız zaman ama iki malefik gezegen olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. O yüzden de ilişkimize biraz daha yapıcı yaklaşmak, daha yapıcı hedeflere odaklanmak, sorunları çözmeye odaklanmak ve bu yönde aksiyon almak bizim için daha pozitif sonuçlar doğuracaktır. O agresif enerjiyi biraz doğru yönlendirmemiz gerekebilir. Bu bizi biraz zorlayabilir ama üstesinden gelebiliriz. Mars enerjisi daha aktif ve yönlendirici olduğundan dolayı. Plüton'a baktığımız zaman Plüton'sa 8. evinizde ve baktığımız zaman yine Mars'la uyumlu bir açı içerisinde olduğundan dolayı da işte o değişim dönüşüm enerjisini burada iyi yönlendirmemiz noktasında bize destek verecek. Yani hangi konularda bizler değişime ihtiyaç duyuyorsak, gelişime ihtiyaç duyuyorsak ki Plüton'a baktığımız zaman sizin 5. evinize işaret ediyor. Bu da aşk hayatınız, flört hayatınız, konfor alanınız, belki çocuklarınızla ilgili konularda bazı üzücü durumları fark edip bunları artık aşıp affedip, değiştirip, dönüştürüp yolumuza devam etmek durumunda olduğumuzu gözlemleyebiliriz sevgili yükselen yengeç burçları. Demek ki bizler için yeni bir dönem başlayacak her alanda. Bazı konuları aşmamız gerekiyor. Bazı konuları belki biraz akışına bırakmamız gerekecek ama o enerjileri doğru yönlendirmekte biraz kendi irademize kalacak. Bunun altını bir kez daha çizmiş olalım. Venüs'e baktığımız zaman 11. evinizde gayet olumlu bir seyirde kendisi ancak önümüzdeki günlerde Uranüs'te kavuşacağından dolayı da burada kritik bir karar alma potansiyelimize işaret ediyor. Bu sosyal çevre ilişkileriniz gelecek hedef ve hayallerinizle de bağlantılı olabilir. Yani bu yeni ayla birlikte sizler bazı adımlar atacaksınız. Sonrasında bu gelecek hedefleriniz, kariyer kazançlarınız, kariyer hedefleriniz ve sosyal çevre ilişkilerinizle de bağlantılı olabilecek. Jüpiter sizin burcunuzda seyrine devam ediyor. Burada aslında çalışma hayatınızı gündeminize daha avantajlı bir şekilde yansıtıyor olabilir. Yine meslekte yükselme, yurt dışı bağlantılı konular, kişisel gelişim konuları da gündeminizde daha yoğun bir yer tutabilir. Kendinizi geliştirmeye odaklandığınız bir süreç olabilir. Çalışma hayatınıza daha fazla odaklandığınız bir süreçte gündemde olabilir. Açısız olması sorunsuz bu konularda ilerleme yaşama potansiyelimize de dikkat çekiyor. Kariyerle ilgili konularda zaten kazançlarla bağlantılı olacağından dolayı da kazançlar alanında da yeni gelişmeler, olumlu iyileştirici gelişmeler gündemimizde olabilir. Yine aile hayatımız, ilişki hayatımızla ilgili de yapıcı adımlar atabileceğimiz bir süreçte olacağız. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları 17 Nisan'da Koç burcunun 27. derecesinde Kiron'la kavuşumda bir süper yeni ay deneyimliyoruz. Türkiye Ankara saatiyle 14.51'de sizin aslında olumlu bir enerjiyle, olumlu bir açıyla göreceğiniz bir yeni ay olacak. Bakalım sizin açınızdan nasıl etkiler getirecek? Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde yanıtlamaya çalışıyorum biliyorsunuz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Koç burcu demek sizin 9. eviniz demek. O yüzden de kişisel gelişim, yaşam felsefemiz, yurt dışıyla bağlantılı konular, meslekte yükselme konuları, sosyal medya konuları ön planda olacak demek bu yeni ayla birlikte ve bu konularda önemli yeni başlangıçlar yapabileceğimize işaret ediyor gökyüzü. Bu alanda zaten bir gezegen dizilimi söz konusu. O yüzden de
birçok farklı enerjiyi doğru kullanmamızda büyük önem arz edecek sevgili yükselen aslan burçları. Şimdi Kiron'la kavuşumda bir yeni ay demek aslında bu alanda kırgınlıklarımız varsa, geçmişten gelen bizi yaralayan bazı detaylar varsa artık bunları geride bırakarak, iyileştirerek yolumuza devam etme zamanı ve yeni adımlar atma zamanı olduğuna işaret ediyor gökyüzü. Demek ki bizler daha önce meslekte yükselme, kendimizi daha iyi ortaya koyabilme gibi konularda bazı kırgınlıklar yaşamışsak bunları artık geride bırakmanın zamanı geldi. Kendi ayaklarımızın üzerinde çok daha sağlam, iyi potansiyele sahip adımlar atabileceğimizin bilinciyle bu yeni ay enerjisini kullanabiliriz. Güneş zaten sizin enerjiniz, ay da sizi burada zaten kavuşarak destekliyor Kiron'la, demek ki iyileşmek adına, gelişmek adına çok olumlu adımlar atabileceksiniz sevgili yükselen aslanlar. Diğer taraftansa bu toplamdaki bütün enerjiyi Mars burcu yönetiyor. Yani güçlü hissedeceksiniz, aktif hissedeceksiniz, inisiyatif almaktan korkmayacaksınız, cesaretli olacaksınız demek olacak bu, ama tabii ki bu kadar enerjiyi agresif bir şekilde de kullanmamamız gerekecek. O agresyona kapılmamamız, düşünmeden hareket etmememiz ve birdenbire bir fikrin peşine kapılıp kendimizi kaybolmuş hissetmememiz de gerekecek. Bu önemli. Mars Neptün'le kavuşacak. İşte burada bir rotadan şaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir, ama aslında bu da bizi krizleri aşmak, problemleri çözmek ve ideallerimiz uğruna çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmek adına destekleyecek. Yani sizler meslekte yükselme gibi bir ideale sahipseniz, bir konuda uzmanlaşmak, daha geniş kitlelere hitap edebilme hedefindeyseniz artık bunun için daha planlı, daha programlı ve hedefinize odaklı ilerlemeniz gereken bir süreçtesiniz. Burada size Merkür de destek olacak. Merkür Koç burcunda çok daha güçlü bir şekilde enerjisini ortaya koyabildiğinden dolayı Neptün'ün o kafa karıştırıcısı enerjisinden de biraz Mars'ın da yardımıyla kurtularak size yol gösterici olacak. Plan, program yaptığınız, idealinizi organize ettiğiniz takdirde aksiyon almanın güzel bir zamanı diyecek bize gökyüzü 12 Nisan'da aslında, ve sonrasında 20 Nisan'da Mars bu kez Satürn'le kavuşacağından dolayı da yapıcı adımlar atmak adına, çalışma hayatımızda ilerleyebilmek adına, bir şeyleri inşa edebilmek adına da güzel girişimlerde bulunabileceğimize işaret ediyor. Tabii ki burada Satürn bize bazı yapısal, sistemsel engelleri karşımıza çıkarabilir, ama Mars'tan daha güçlü olmadığından dolayı burada mücadele ettiğimiz takdirde sorunları da aşabileceğimiz bir döneme giriş yapıyoruz. O yüzden gündelik sorumluluklarınız, çalışma hayatınızla ilgili sizler aksiyon almak istediğinizde ufak bir engel karşınıza çıkıyorsa bu sizi yıldırmasın. Mücadele ettiğiniz takdirde yapıcı bir şekilde kazanca siz ulaşacaksınız ve bu sizi çok daha güçlü ve geleceğinizi de çok daha sağlamlaştıracak bir enerjiyi açığa çıkaracak sevgili yükselen aslan burçları. Kaldı ki Venüs de sizin 10. evinizde seyrine açısız devam ediyor, ama 24 Nisan'da da Uranüs'te kavuşacağından dolayı bu alanda da kritik bir karar alma potansiyeliniz söz konusu. Aslında kendinizi garantiye alarak, güvencelerinizi garantiye alarak da kritik bir karar verebileceğinizi düşünebiliriz ilerleyen günlerde bu alanda da. Plüton'a baktığımız zamansa Mars'ta bir 60'lık açısı olduğunu gözlemliyoruz. Bu 60'lık açıda evliliğiniz, özel hayatınızla ilgili de bazı problemleri artık geride bırakmanın zamanı geldiğini ve yolunuza kendi bildiğiniz şekilde devam etmenin zamanı geldiğini bizlere hatırlatacak. Bir şeyleri değiştirmenin, dönüştürmenin, bazı konularda artık bir şeylerden arınmanın zamanı geldiğini bizlere hatırlatacak. Belki bakış açımızı, yaşam felsefemizi, evliliğe olan inancımızı
değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekebilecek gibi sevgili yükselen aslan burçları bu yönde bizi olumlu yönde destekleyecek ve aksiyon almaktan da geri kalmayacağız gibi görünüyor açıkçası. Jüpiter ise hala 12. evinizde açısız yoluna devam ediyor. Sizi olumsuzluklara karşı korumaya devam ediyor. Maddi konularda aksiyon alma zamanı, kazançlarınızla ilgili girişim yaptığınız takdirde kazançlı çıkacağınız bir dönemdesiniz. Evliliğinizle ilgili zaten belirttim. Aşk hayatımızla ilgili de belki sizler de bu süreçte biraz geri plana çekilme ihtiyacı duyabilirsiniz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen Başaklar ve Başak Burçları, Koç burcunun 27. derecesinde 17 Nisan'da Türkiye Ankara saatiyle 14.51'de Kiron'la kavuşumda bir süper yeni ay deneyimleyeceğiz. Sizin burcumuza yansımaları nasıl olacak? Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yanıtsız bırakmıyorum biliyorsunuz. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz ve videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Herkese desteklerinden dolayı şimdiden teşekkürler. Koç burcu dediğimiz zaman nereye odaklanıyoruz? Sizin 8. evinize odaklanıyoruz sevgili yükselen Başak burçları. Bu alanda bir gezegen dizilimi söz konusu ve önemli kavuşumlar gerçekleşecek bu süreçte. Bunları sizler için detaylandırmaya çalışacağım ama öncelikle yeni ay enerjisini bir değerlendirmek gerekirse Kiron'la kavuşumda ve 8. evinizde demek ki sizler gerçekten de artık bir şeyleri iyileştirerek bir değişim, dönüşüm sağlama durumundasınız. Bu yönde yeni bir adım atma arifesinde olabilirsiniz açıkçası sevgili yükselen Başak burçları. Bu yine baktığımız zaman biraz kendinizle yüzleşme, hayatınızla yüzleşme olarak gündeme gelebilir ve geleceğinizi şekillendirmek adına hangi problemleri aşmanız, hangi konularda yeni bir başlangıç yapma gerekliliğini fark ederek yolunuza devam etmenize işaret edecek bir yeni ay olarak değerlendirebiliriz. Şimdi Kiron burada olduğundan dolayı geçmiş videolarda da Eris mitolojisinden de bahsetmiştim. Aslında görmekten kaçındığımız problemleri daha net görmemiz gerekecek bir Kiron'la bağlantılı olduğundan dolayı da yine geçmişte bizi üzen, kıran ancak içimizde yer etmiş ve hala etkisinden kurtulamadığımız, bizi yaralayan detayları da artık bir kenara bırakıp onları iyileştirmeye çalışarak, hayata yeniden tutunarak, yeniden başlayarak mücadele etme zamanı diyor bize bu yeni ay. Bundan dolayı da artık geçmiş üzüntüleri, geçmiş kırgınlıkları artık bir kenara süpürüp yolumuza yeni bir ben olarak devam etme zamanı en azından sizin için sevgili yükselen Başak burçları. Kendinize yeni bir rota belirlemeniz ve o rotayı çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Bu Koç döneminde, Koç yeni ayı ve gezegenlerin de burada dizildiği bu dönemde. 12 Nisan'da Mars aslında Neptün'le kavuşacak yeni ayın öncesinde. Zaten bu dönemi Mars yönlendiriyor. Demek ki bizler aksiyon almaktan geri kalmayacağız, mücadeleci olacağız, değişim, dönüşüm için ve bazı konularda da arınmak için çok girişim yapabileceğiz gibi duruyor. Ancak nasıl girişimler yapacağımız önemli çünkü bu kavuşum enerjileri biraz riskli. Kendi irademize kalıyor. Olumlu veya olumsuz yönde kullanmak tamamen bizim elimizde. Özellikle Mars-Neptün enerjisini çok doğru kullanmamız bizim için faydalı. Çünkü evliliğinizle ilgili veya farklı bir konuda da bir idealiniz varsa bu konularda planlı, programlı, sistemli ilerlemeniz gerekliliğine işaret ediyor biraz da gökyüzü. Birdenbire bir fikre, bir ideale kapılıp onun peşine koşmamız ya da bir fikre kapılıp idealimizle ilgili bir problemi aşabileceğimizi düşünmemiz hatalı olabilir. Merkür burada iki gezegenin arasında olduğundan dolayı bize diyor ki plan yapın, program yapın, analiz yapın, sonrasında aksiyon alın, doğru bir aksiyon alın ve onun için harekete geçin diyor bize ve bizler burada gerçekten de düşünmeden, taşınmadan aksiyon alırsak bütün o çabalarımızda
boşa gidebilir. Merkür Koç burcunda daha güçlü bir pozisyonda Balık burcunda olduğundan dolayı da bize Mars'ın da yön göstermesiyle birlikte fikirlerimizi, projelerimizi, ideallerimizi planlı bir şekilde gerçekleştirebilmek adına, problemleri aşabilmek adına güçlü bir yol gösterici olacak ve başarma potansiyelimiz de yüksek olacak. Özellikle dediğim gibi ilişkiler, evlilik, ortaklı işler ve rakiplerimize karşı güç kazanabileceğimiz, onlarla ilgili problemleri çözebileceğimiz bir süreç söz konusu olabilir. Yine özellikle aslında 8. evimiz krizler, kayıplar, ortak gelir giderler, alacak verecek konularına da işaret ettiğinden dolayı evliliğinizden kaynaklanan, belki ortaklı işlerinizden kaynaklanan maddi konulardaki ideallerinizi de yapılandırmak ve oradaki sorunları çözmek için de yine size güzel bir kapı aralayabilir. Mars 20 Nisan'da Satürn'le kavuşacağından dolayı da özellikle yine yeni girişimler, gündelik sorumluluklarınız, hayati maddi sorumluluklarınızla ilgili gündemleri de doğru yönetmeniz, yapıcı yönetmeniz noktasında size destek sağlayacak. Birdenbire değil, yapıcı, biraz da sistemi, yapıyı da, sosyal hayatın dinamiklerini de dikkate alarak ilerlemeniz ve bu yönde bir değişim, iyileşme sağlamanız için size destek sunacak diyebiliriz sevgili yükselen Başak burçları. Demek ki bizler maddi konulardaki problemleri aşmak adına güzel bir adım atabiliriz, iyileştirici adımlar atabiliriz. Problemleri çözmek adına, evlilik ve ilişkilerdeki problemleri çözmek adına adımlar atabiliriz. Öte yandan Plüton da bizi destekliyor. Plüton da 6. evimizde ve Mars'ta uyumlu bir açı içerisinde olduğundan dolayı artık çalışma hayatımızda da neleri geride bırakmamız gerekliliğini de çok daha net görerek kariyer hayatımızda da güzel bir değişim, dönüşüm sürecini tetikleyecek gibi görünüyor. Olumlu yönde gelişmeler söz konusu olacak. Hatta belki de bugüne kadar çok da fark edemediğimiz bazı potansiyellerimizi de gün yüzüne çıkararak bizi güçlü bir dönüşüm sürecine yönlendirecek de diyebiliriz sizin açınızdan sevgili yükselen Başak burçları. Merkür hem sizi hem de kariyer alanınızı yönettiğinden dolayı ve Mars ve Neptünle işbirliği yaptığından dolayı kariyerinizle ilgili de idealleriniz uğruna harekete geçmek, aksiyon almak için güzel bir zamandasınız. Venüs yine baktığımız zaman Boğa burcunda olumlu bir seyirde ilerlediğinden dolayı kazançlarınızla ilgili ve belki de kazançlarınızı artırmakla ilgili konularda da güzel destekler görebilirsiniz. Jüpiter yine sizin 11. evinizde açısız seyrettiğinden ama akışında seyrettiğinden dolayı da gelecek hedefleriniz, hayallerinizi şekillendirmek adına işler daha da yolunda gidebilir. Sosyal çevrenizden de güzel destekler görebilirsiniz. Bu süreçte yine her şey akışında ilerleyebilir. Aile hayatınızla ilgili de evlilik hayatınızla ilgili ve bu hayatınızın geleceğini yapılandırmak adına da işler daha akışında seyredebilir. Kariyer ve çalışma hayatımızda da zaten potansiyelimizi fark edip bazı şeyleri değiştirmek, dönüştürmek adına aksiyon alabileceğiz ve güçlü hissedebileceğiz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları, Koç burcunun 27. derecesinde 17 Nisan'da Türkiye Ankara saatiyle 14.51'de Kiron'la kavuşumda bir süper yeni ay deneyimleyeceğiz. Sizin tam da karşı evinizde gerçekleşecek olan bu yeni ay size ne gibi mesajlar verecek? Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız zaman mutlaka yanıtlamaya çalışıyorum. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Şimdi Koç burcu dedik, sizin karşı eviniz yani ilişki alanınız ben biz aksında bir etkileşim ve aslında biz alanında bir yeni ay deneyimleyeceksiniz Kiron'la kavuşumda. Demek ki bizler iyileştirici bir enerjiye maruz kalıyoruz. İlişkilerimizi iyileştirmek adına
aksiyon alacağımız güzel bir döneme de evriliyoruz diye düşünebiliriz. En temelinde tabii ki kavuşum enerjilerini olumlu kullanabilmek biraz bizim inisiyatifimize kalmış. O yüzden de olumlu bir adım attığınızı düşünürken kırıcı bir adım atma potansiyeliniz söz konusu da var. Bunu dikkate alarak çok iyi değerlendirerek yeni adımlar atmanız gerekliliğini de bilmeniz size fayda sağlayacaktır. Çünkü Kiron yaralı bir şifacı, evet şifalandırıcı bir etki ortaya çıkarabilir ama attığınız o yeni adımında kırıcı, yaralayıcı bir potansiyeli olacağını da bilmeniz gerekiyor. O yüzden de attığınız adımın ileride nasıl bir sonuç doğuracağını da çok iyi hesaplayarak ilerlemeniz sizin için faydalı olacaktır. Sevgili yükselen terazi burçları, özellikle ilişkinizde, evliliğinizde problemler varsa ve aslında bu alanı iyileştirmek de istiyorsanız nasıl adım attığınız çok önemli olacak. Aslında Mars bizi bu yönde destekliyor. Güzel bir pozisyonda, güçlü bir pozisyonda, bütün gezegenlerin yol göstericisi durumunda ama agresif bir enerjiyi de biraz tetikliyor olabilir. O yüzden de hem düşünmeden hareket etme, hem çok detaylıca düşünmeden aksiyon alma, hem de biraz da kırıcı yönde ilerleme ihtimalimizi güçlendirebilir. O yüzden de tüm gezegenlerle etkileşimini doğru değerlendirmemiz gerekecek. Yeni ayın öncesinde Neptünle kavuşumda olacak olan Mars, özellikle evliliğinizin sorumlulukları, ilişkinizin sorumlulukları, belki de ideal evlilik, ideal ilişkiyle ilgili ve bu alanda aldığınız ya da almadığınız sorumluluklarla ilgili sizi harekete geçirecek diye de düşünebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken detay şu: aklımıza gelen ilk fikrin peşine düşmememiz gerekiyor. Çok net bir ideal belirlememiz ve bu ideali nasıl gerçekleştirebileceğimizi de çok iyi düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Merkür de çünkü aracı bir pozisyonda, o yüzden de plansız, programsız bir ideali gerçekleştirmek için aksiyon aldığınız takdirde hayal kırıklığı da gündeme gelebilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Program, plan ve uygulama hepsi birlikte ilerlemeli ve aceleci olmamamız da gerekiyor. Bu şekilde ilerlediğimiz takdirde ilişki idealimizi doğru yönde şekillendirebiliriz. Diğer taraftansa Mars 20 Nisan'da Satürn'le kavuşacağından dolayı burada da yine baktığımızda özel hayatınızla ilgili yapıcı adımlar atmanız için sizi destekleyecek. Belki bazı aile kuralları, aile gelenekleri, bu gibi kriterlere takılabilirsiniz ama Satürn burada Mars'tan daha güçlü olmadığından dolayı mücadele ettiğiniz takdirde engelleri aşabileceğiniz ve ilişkinizi, özel hayatınızı da çok olumlu yönde yapılandırabileceğiniz güzel bir etkiden bahsedebiliriz. Zaten işte o Kiron yeni ay enerjisi de iyileştirici enerjiyi tetikliyor ve güzel adımlar, yeni başlangıçlar ortaya çıkarabilirsiniz. Faydalı bir şekilde yeni adımlar atabilirsiniz sevgili yükselen terazi burçları. Özellikle umarım ki birinci evinizde gezegenler yoktur. Çünkü tüm bu gezegenlerin karşıt enerjisini hissederseniz bu süreçte, terazi burcu olup da birinci evinde gezegenleri olanlar bu dönemi biraz daha stresli hissedebilirler. O stresi de iyi yönetmek, aslında aksiyon almak adına da güzel bir değerlendirme yapılabilir. O yüzden de hemen kötümser olmayalım. Sizi harekete geçirecek bir karşıt açıda ilişkinizi kurtarmak adına güzel bir etki yaratabilir. Öte yandan Venüs'e baktığımız zaman 8. evinizde güzel bir seyirde ve burada problemleri aşmak, kendinizle ilgili bazı değişim dönüşüm süreçlerini doğru yönlendirmek için elinizi kolaylaştırıyor. Önümüzdeki günlerde Uranüs'le yapacağı kavuşumda kritik bir karar alacağınızı ve bazı konularda köklerinize sadık kalarak bir değişim dönüşümü gerçekleştirebileceğinizi bizlere bildirecek gibi görünüyor. Plüton'un bir destekleyici açısı söz konusu. Plüton ve Mars'ın yine 5 ve 7 ev aksındaki destekleyici açısı da bu süreçte yeni bir ilişkiyi uzun süreli bir ilişkiye dönüştürmek için
güzel bir etki sağlayacak sevgili yükselen terazi burçları sizler için. Bir diğer taraftan da günlük ilişkileriniz, flört hayatınızla ilgili artık bir şeyleri geride bırakmanın ve geride bıraktığınız takdirde de o kısa süreli ilişkinin sizin için gelecek vaat edebileceğini, daha net görebileceğiniz bir etki de yaratabilir üzerinizde. O yüzden bu dönemde ilişkilerinizin gizli potansiyelini de daha net görebilirsiniz ve geleceğini de şekillendirebilirsiniz. Diğer taraftan Jüpiter kariyer alanınızda açısız ilerliyor ama akışında, o yüzden iş çalışma hayatınızda da güzel etkiler aldığınız bir dönem devam ediyor. Ve çalışma hayatınız, günlük sorumluluklarınız ekseninde de yine güzel etkilere açık olduğunuz bir yeni ay sürecindesiniz. Odak noktamız evlilik, ilişki, ortaklı işler ve rekabet alanı olacak. Bu alanda dediğim gibi planlı, programlı, yapıcı adımlar, iyileştirici adımlar attığımız takdirde yeni ayın enerjisinden olumlu bir yönde faydalanabileceğiz gibi görünüyor. Yeni girişimler yaptığımız takdirde kazanç hanemizde de güzel pozitif etkiler gözlemleyebileceğimiz bir süreç söz konusu olabilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları 17 Nisan'da Koç burcunun 27. derecesinde Türkiye Ankara saatiyle 14.51'de Kiron'la kavuşumda bir süper yeni ay deneyimliyoruz. Bu süper yeni ay etkisi hayatımızda daha güçlü etkileri ortaya çıkarabilir. Sizin hangi alanınızda bu etkiler kendini gösterecek? Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde yanıtlıyorum. Hype seçeneğini kullanarak yine videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Ve videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak da destek olursanız sevinirim. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Sevgili yükselen akrepler, Koç burcu demek sizin çalışma alanınız demek. O yüzden de çalışma alanınızda yeni etkiler alacağınız bir döneme giriş yapıyoruz. Kiron'la kavuşumda olması aslında kariyeriniz, çalışma hayatınız temelinde, günlük sorumluluklarınız temelinde iyileştirmeniz gereken, geçmişten gelen bazı izleri artık silmeniz gereken konular varsa bu alanda size adım atmanız gerekliliğini hatırlatacak bir yeni ayla karşı karşıyayız. Özellikle gündelik sorumluluklarımız, hatta belki sağlığımızla ilgili bizler yeni bir adım atma ihtiyacı duyabiliriz ama iyileştirici bir adım atma ihtiyacı duyabiliriz. Kavuşum enerjileri aslında yoğun olacak bu yeni ay döneminde ve bu kavuşum enerjilerini doğru yönlendirmek de biraz bizim inisiyatifimize kalıyor. O yüzden de irademizi doğru yönlendirmemiz gerekecek. Çünkü kavuşum enerjisi olduğu zaman hem gölge hem de pozitif yanlarına açık olabiliriz o etkinin. Burada iyicil yönde kullanmamız bizim için büyük bir önem taşıyor. Şimdi Kiron öncelikle yeni aile kavuşumda. Demek ki bizler artık iyileştirici adımlar atmak durumundayız. Hem sorumluluklarımız, çalışma hayatımız, aldığımız, verdiğimiz hizmetler sağlığımızla ilgili. Eğer attığımız adımı çok iyi düşünmeden atarsak bu süreçte o bizi üzen, bizi yaralayan konuları daha da tetikleyici bir adım atmış olabiliriz. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Eris mitolojisinden geçtiğimiz videolarda bahsetmiştim. Özellikle görmekten kaçındığımız veya göz ardı ettiğimiz konuları da artık hesaba katarak, onları da düşünerek, değerlendirerek iyileştirici adımlar atmanın zamanı geldiğini bu yeni ay bir kez daha bize vurguluyor. Bundan dolayı da çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz, çalışmayla ilgili, çalışma hayatınızla ilgili sorumluluklarınız, gündelik sorumluluklarınız, sağlığınıza çok doğru bir şekilde odaklanıp iyileştirici ve sizi şifalandırıcı yönelimlerde bulunuyorsunuz, girişimlerde bulunuyorsunuz sevgili yükselen akrep burçları. Mars zaten burada yönlendirici bir gezegen. Evet, burada Koç burcunu temsil ediyor ama sizin de klasik yöneticiniz olduğunu mutlaka bilerek hareket edin. Siz de burada kendinizi çok daha güçlü hissedebilirsiniz.
Mars yönlendirici olacak aslında bu yeni ay süreciyle birlikte diğer gezegenlere de yön gösterici olacak. 12 Nisan'da Neptün'le kavuşacak. Neptün'le kavuşumu belki ideal aşkı bulmanız için sizi yönlendirecek diyebiliriz. Ya da yeteneklerinizi kendi dilediğiniz şekilde ortaya koyabilmeniz ve kariyerinizi, çalışma hayatınızı da ideal çalışma alanınızı da şekillendirmek adına aksiyon almanız için sizi yönlendirecek diyebiliriz ve aşk hayatınızla ilgili de belki de yeni girişimler yapmanız için size destek olacak diyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu: planlı, programlı ve hedef odaklı olmalıyız. Burada aracı durumda olan Merkür bize bu mesajı veriyor. Yani bizler birdenbire plan yapmadan, program yapmadan bir hedefin, bir idealin peşine düşersek hüsrana uğrayabiliriz. O yüzden planınızı, programınızı bilerek hedefinize nasıl ulaşacağınızı programlayarak ilerlemeniz gerekiyor. Bu sayede hedefiniz ve ideallerinizi gerçekleştirmeniz daha kolay olacak. 20 Nisan'da Satürn'le kavuşacak olan Mars bu kez size diyecek ki belki de işte işinizle ilgili iletişim temelli, ulaşım, ticaret, yeteneklerinize bağlı mesleklerle ilgileniyorsanız, yine özel hayatınız ve bu hayatın sorumluluklarıyla ilgili de bu dönemde biraz stres hissediyorsanız, iyileştirmek adına bu konuları da yine Mars'tan destek alarak önemli adımlar, yapılandırıcı adımlar atabilirsiniz diyor bize gökyüzü bu süreçte sevgili yükselen Akrep burçları. Demek ki bizler her alanda, yani çalışma hayatımız, aile hayatımız, özel hayatımız temelinde de planlı, programlı, sorumluluklarımızı doğru yönetmek, sağlığımıza karşı, iş hayatımıza karşı ideallerimizi netleştirmek ve aksiyon almak adına doğru değerlendireceğiz bu yeni ayı ve yeni ay enerjilerini ve önümüze güzel bir dönem yaratmış olacağız. Sizin açınızdan bunu net söyleyebiliriz. Jüpiter 9. evinizde seyrine devam ediyor. Meslekte yükselme, uzmanlaşma, belki kariyer konuları sizin için bu dönemde biraz yoğun seyredebilir. Yeni girişimler yaptığınız takdirde yine güzel etkiler alabilirsiniz. Ayrıca maddi konularda da yine her şeyin yolunda olduğu bir süreçte olabilirsiniz. Tabii ki natal haritanızın da gezegen yerleşimlerini bildiğiniz takdirde. Burada Plüton sizin klasik yönetici gezegeniniz de aslında sizi destekliyor. Yani özel hayatınız, aile hayatınız, ev, emlak, yuva, barınma hayatınızla ilgili bir şeyleri değiştirmek adına artık size yol gösterecek bir Mars-Plüton etkileşimi var haritanızda. Burada bir şeyleri geride bırakmanız gerekiyorsa ya da artık değişmesi, dönüşmesi gereken ne varsa özel hayatınızda, aile hayatınızda, ev, yuva, emlak, barınmayla ilgili konularda burada da aksiyon alacağınız ve olumlu yönde bir iyileşme sağlayacağınız etkilerden bahsedebiliriz. Venüs ilişki alanınızda, evlilik alanınızda güzel bir seyirde, yakın zamanda 24 Nisan'da Uranüs'te kavuşacağından dolayı da burada da köklerinize sadık kalarak, güvencelerinize sadık kalarak kritik önemli bir karar alabileceğinizi söyleyebiliriz açıkçası. Rekabetli olduğunuz konularda da bunu hissedebilirsiniz. Ortaklı işlerinizle ilgili ve yasal süreçlerinizle ilgili de değerlendirebiliriz sevgili yükselen akrep burçları. Demek ki kariyerle ilgili ideallerimizi gerçekleştirmek için güzel adımlar atabiliriz bu süreçte. Maddi konularda, meslekte yükselmeyle ilgili konularda işler yolunda, evliliğimizle ilgili kritik bir karar alma sürecine ilerliyoruz. Aşk hayatımızda da yine güzel, olumlu adımlar atabiliriz. Özel hayatımızda da değişim, dönüşüm kapıda. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yaylar ve yay burçları, 17 Nisan'da Koç burcunun 27. derecesinde Kiron'la kavuşumda Türkiye Ankara saatiyle 14.51'de
bir süper yeni ay deneyimleyeceğiz. Süper yeni ay olması sebebiyle etkilerini daha güçlü hissedebileceğimiz bir yeni ay olacak. Sizin hangi yaşam alanlarınızda bu etkiyi hissedeceğinizi detaylandıracağım ama öncesinde kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde yanıtlıyorum. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz ve videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Koç burcu demek sizin 5. eviniz demek sevgili yükselen yay burçları. Aslında Kiron'la kavuşumda olması sebebiyle de önemli bir etkiyi açığa çıkaracak, iyileştirici bir etki açığa çıkarabilir. Kavuşum enerjileri yoğun olacak bu dönemde ancak kavuşum enerjileri iki yönlü çalışabilir. O yüzden de olumlu enerjisini kullanıp değerlendirmek biraz kendi irademize kalıyor. Burada dikkat etmemiz gereken detay şu: geçmişte yaptığımız hataları telafi edebileceğimiz, iyileştirebileceğimiz ya da geçmişte bizi yaralayan, üzen konuları iyileştirerek artık yolumuza onlardan arınarak devam edebileceğimize işaret eden bir yeni ay olma potansiyeli varken diğer taraftan da bu yeni ayda sizi üzecek, yaralayacak, belki de hayatınızda önemli izler bırakacak yeni adımlar da atabilirsiniz. İşte bunun önüne geçebilmek için bu dönemde atacağınız yeni adımların geçmişi iyileştirici nitelikte olması önemli. Geleceğe daha olumsuz izler bırakmaması dikkat etmeniz gereken nokta olacak. Yani bizler 5. ev konularımızda bu etkileri hissedeceğimizden dolayı aşk hayatımız, flört hayatımız, çocuklarımızla ilgili konular, geçmişte aldığımız riskler, yaptığımız girişimler, yeteneklerimizle kendimizi ortaya koymaya çalıştığımız alanlar, tüm bu konularda geçmişte bazı problemler olmuş, bunlar hayatımızda önemli izler bırakmışsa artık bunlardan arınmanın ve yeni bir dönem başlatmanın zamanı bu konular temelinde ama dediğim gibi atacağımız adımların yeni problemler yaratmaması da önemli. Mars burada bize yön gösterici bir gezegen olarak dikkat çekiyor. Zaten tüm bu gezegenlerin enerjisi Mars'ta birleştiğinden dolayı da öncü bir enerjiyle, cesaretli, mücadeleci bir enerjiyle yeni ayda bizler aksiyon alabileceğiz. Burada aksiyon alırken agresyondan ve düşünmeden hareket etmekten de uzak durmamız gerekecek tabii ki. Başkalarını kırıp dökmeden de aksiyon almamız önemli. Kavuşumlar önemli dediğim gibi nasıl değerlendireceğimiz, nasıl kullanacağımız bizim irademize, inisiyatifimize kalmış. 12 Nisan'da Mars Neptün'le kavuşacak. O yüzden de ev, yuva, aile, özel hayat temelinde daha girişimci olabiliriz. Geçmişteki o problemleri çözüp ideallerimizi gerçekleştirmek için adımlar atmak isteyebiliriz. Emlak, yuva, taşınma, barınma, özel hayat temelinde. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir detay var. Planlı, programlı olmamız gerekiyor. Bu yeni ay haritasına baktığımız zaman Merkür, Neptünle Mars'ın arasında bize diyor ki programlı olun, planlı olun, düşünmeden, taşınmadan aksiyon almayın. O yüzden de o önceki kavuşumu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sevgili yükselen yay burçları, bir aksiyon alacaksak planımızın, programımızın ve bu programı sistemli bir şekilde uygulayacak şekilde aksiyon almamız önem arz ediyor. 20 Nisan'da Satürn'le kavuşacak olan Mars burada da aslında yine yapıcı, maddi kaynaklarımız, maddi güvencelerimizi de dikkate alarak girişimlerde bulunmamız konusunda bize uyarıda bulunacak. Mars ve Satürn evet olumlu sonuçlar doğurmayabilir. İki malefik gezegen 5. evinizde buluşuyorlar ama işte dediğim gibi o enerjiyi doğru kullanmak biraz bizim elimizde. Yapıcı olduğumuz takdirde maddi kaynaklarımızı girişimlerimizle doğru dengeye oturtabildiğimiz takdirde de güzel girişimlerden geleceği şekillendirecek önemli sonuçlar alabiliriz. Satürn burada hatta o Mars'ın enerjisini biraz yavaşlatmak için var gibi dursa da bizler önümüze çıkacak engelleri aşmak için de güzel bir mücadele ortaya koyabiliriz. Ama dediğim gibi yapıcı bir mücadele ve girişimlerimizi sağlam temellere dayandıracak bir mücadele ortaya koymamız gerekiyor. Aşk hayatımız, çocuklarımız, konfor alanımız,
kendimizi ortaya koymak istediğimiz konularda bu etkiyi daha güçlü hissedebiliriz ve güvencelerimizle, maddi güvencelerimizle ilgili de dikkatli olmak durumundayız. Beklenmedik harcamaları peşimizden sürükleyecek bir girişim yapmamaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer taraftansa yine Jüpiter sizin yönetici gezegeniniz 8. evde güzel bir pozisyonda, değişim, dönüşüm ve problemleri aşmak için güzel bir enerji sağlıyor. Özel hayatınız, aile, yuva, emlakla ilgili konularda da olumlu ilerlemeler, gelişmelerle karşılaşabilirsiniz bu süreçte. Venüs yine çalışma hayatınızda, çalışma alanında güzel, rahat bir pozisyonda ilerlemeye devam ediyor ama önümüzdeki süreçte 24 Nisan'da Uranüs'te kavuşacağından dolayı da çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz, bürokratik işlemler, yine sağlığınızla ilgili konularda da bazı temellere sadık kalarak kritik önemli bir karar alabileceğinize işaret ediyor. Burada belki de daha özgür hissedebilmek adına kendinizi girişimlerde bulunabilirsiniz. Değerinizin anlaşılabilmesi için de yine net bir tavır ortaya koyabilirsiniz. Düşüncelerinizi özgürce ifade etmek isteyebilirsiniz sevgili yükselen yay burçları. 3. evinizdeki Plüton'u da Mars'ın desteklemesi özellikle iletişim, ulaşım, eğitim, ticaret konularında değişim ve dönüşümü güçlendiriyor. Sizler demek ki bu dönemde de bu konular temelinde, ailevi ilişkiler temelinde de bir şeyleri değiştirecek, dönüştürecek, belki de geçmişin izlerinden yine arındıracaksınız kendinizi ve daha net önünüzü görebileceğiniz girişimlerde bulunabileceksiniz sevgili yükselen yay burçları. Merkür Koç burcunda ilerliyor. O yüzden kariyer alanınızda daha hızlı gelişmeler ve aksiyon alacağınız gelişmeler söz konusu olacaktır. Para hanenizde yine yapıcı adımlar atmanız gereken bir süreçtesiniz. Evlilik ve ilişkilerde de yine idealleriniz uğruna aksiyon almanız gereken bir süreç söz konusu olabilir. Aşk hayatınız yeni ayla birlikte canlanabilir ama dediğim gibi geçmişi tekrar etmeyen girişimlerde bulunmanız önemli. Size iyi gelecek, sizi iyileştirecek aşk ve flört girişimlerinde bulunmanız daha faydalı olacaktır. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen oğlaklar ve oğlak burçları, Koç burcunun 27. derecesinde 17 Nisan'da Türkiye Ankara saatiyle 14.51'de Kiron'la kavuşumda bir süper yeni ay deneyimleyeceğiz. Bir süper yeni ay olması etkilerini daha güçlü hissetme potansiyelimize işaret ediyor. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde cevaplamaya çalışıyorum biliyorsunuz. Hype seçeneğini kullanarak yine daha geniş kitlelere ulaşmama destek olabilir. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Koç burcu demek sizin 4. eviniz demek sevgili yükselen oğlak burçları. Bu yeni ay enerjisini biraz tabii ki kare açıyla görüyor olabilirsiniz. Özellikle 1. evinizde gezegen yerleşimleri söz konusuysa da o stresi daha yoğun hissedebilirsiniz ama eğer bir gezegen yerleşimi yoksa yine daha rahat, daha akışında hissedebilirsiniz. Temel mesajına döndüğümüz zaman Kiron'la kavuşumda bir yeni ay bize şu mesajı veriyor olabilir. Ev, yuva, aile, özel hayat, barınma, tadilat, ev gibi emlakla ilgili konularda geçmişten gelen ama bizi üzen bazı konular varsa, bizi yaralayan bazı geçmişlerimiz, geçmiş hikayelerimiz söz konusuysa bunları iyileştirerek artık yolumuza devam etme zamanı geldiğine işaret edecek. Kavuşum enerjileri doğru kullanılması gereken önemli etkilerdir. Bu dönemde de aslında oldukça yoğun kavuşum ve güçlü kavuşum etkileri söz konusu. Çünkü iki yönde çalışabilir, bir gölge yanı bir de olumlu yanıyla çalıştırabiliriz bu enerjiyi. O yüzden olumlu yanıyla çalıştırmaya gayret göstermemiz bizim için daha yararlı olacaktır. Zira yeni ay sürecinde de atacağımız yeni adımlar hayatımızda yeni incitici etkiler de getirebilir bizi. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hayatımızda yeni travmalar yaratmayan yeni adımlar atmaya özen göstermemiz gerekecek. Çünkü iki türlü dediğim gibi çalışabilen bir etki ama iyileştirici olması tabii ki temennimiz.
Şimdi aileyle, yuvayla, özel hayatla ilgili alan bizim odak noktamız olacak uzunca bir süre. Çünkü Satürn burada, Neptün burada, diğer gezegenler de şu an burada birikmiş durumda. Peki biz bu yoğun enerjiyi nasıl yönlendireceğiz? Mars bize aslında öncülük ediyor. Cesaretle, biraz güçlü bir şekilde belki agresyonla ve belki de biraz kırarak, dökerek, çok düşünmeden hareket ederek yönlendirebiliriz. İşte bu olumsuz yönlerini doğru kullanmaya çalışmamız gerekecek. Yani kendimizi güçlü hissederek, gücümüze inanarak, cesaret göstererek yeni adımlar atmamız gereken ve o diğer gezegenlerin enerjisini de bu şekilde yönlendirmemiz gereken bir süreçteyiz. 12 Nisan'da Neptün'le kavuşacak olan Mars bize özellikle aile hayatımız, özel hayatımız, belki işte kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerimizle bağlantılı konularda cesaretli bazı girişimlerde bulunduğumuz takdirde o belki kardeş, kuzen, yakın akraba idealize ettiğimiz ilişkileri gerçekleştirme potansiyelimize işaret edecek, bu yönde bizi motive edecek diyebiliriz. Ama tabii ki düşünerek, taşınarak aksiyon almamız gerekecek. Merkür zaten bu yeni ay haritasında da bize Mars ve Neptün arasında konumlanarak diyor ki önce plan, program, sonra aksiyon. Evet, Mars önde gidiyor ama düşünmeden hareket etmememiz gerekliliğini de bir kez daha burada dikkat çekecek. Çünkü düşünerek, planlayarak, tasarlayarak ideallerimize ulaşabileceğimizi gökyüzü bize burada düşündürüyor. Merkür Neptün'le yakın olması sebebiyle Mars'ın öncülük etmesiyle birlikte de plan program dahilinde ilerlememiz gerekiyor. Sevgili yükselen Oğlak burçları. 20 Nisan'da Satürn'le kavuşacak olan Mars, burada da aslında zaten sizi temsil eden Satürn'le kavuştuğundan dolayı aile hayatınız, özel hayatınız, ev, yuva, barınma, tadilat, emlakla ilgili konularda yapıcı adımlar atmanın da sizin elinizde olduğuna dikkat çekiyor. Burada evet, kendinizden kaynaklanan bazı engellere takılabilirsiniz. Belki maddi konularda bazı engeller önünüze gelebilir ama bunları da aşabileceğinizi düşünebiliriz. Özellikle mal varlıkları, emlakla ilgili konular, işte bir mala, bir emlağa, tadilata yatırım yapacaksanız bunlarla ilgili konularda aksamaları da aşabileceğiniz bir yeni ay süreci olabilir. Yine burada kaosa sürüklenmek yerine dediğim gibi o engelleri aşmak için mücadelemizi, enerjimizi ortaya koymamız gerekliliğine işaret eden bir gökyüzü söz konusu. Plüton da zaten yine ikinci evinizde ve Mars'la uyumlu açı içerisinde olduklarından dolayı da maddi konularda da maddi güvenceler, mal varlıklarıyla ilgili konularda da artık bazı şeyleri geride bırakarak değişime ve dönüşüme ayak uydurarak önümüzdeki süreci şekillendirme ihtimalimizi güçlendiriyor. Yani bizler ailevi belki mal varlıklarımız, maddi kaynaklarımızla ilgili bir şeyleri geride bırakarak yolumuzu çizmemiz, yapılandırmamız gerekliliğini daha net fark edeceğiz. Bir şeylerden artık kendimizi arındırmamız gerekliliği ön plana çıkacak ki bu da gelecek kaygısı olabilir. Yani geleceğe odaklanarak bugünü yapılandırmak yerine aslında günümüze odaklanmak belki de bu süreçte bizim için daha faydalı da olabilir. İlerlediğimiz zaman Jüpiter'in 7. evinizde, ilişki hanenizde güzel bir etki yaratmaya devam ettiğini düşünebiliriz. Açısız ama akışında bir enerji sağlıyor. Venüs'e baktığımız zaman yine aşk hayatınızla ilgili alanda sağlıklı bir ilerleyişi var ama aşk hayatınızla ilgili 24 Nisan'da Uranüs'te kavuşacağından dolayı kritik bir karar alabilirsiniz. Kendinizi güvende hissettirecek, güvencelerinizi aslında ön planda tutacak bir kritik karar da verebilirsiniz bu noktada. Kariyer hayatımızda Venüs olumlu bir ilerleyiş içerisinde olduğu için daha rahat akışında bir dönemden geçiyor olabiliriz. Yine çalışma hayatımızı temsil eden Merkür bu haritada dediğim gibi Mars ve Neptün arasında konumlandığından dolayı da ideal çalışma hayatımıza ulaşmak için programlı ilerlememiz gerekliliğine işaret ediyor. Sorumluluklarımızı belki biraz daha ciddi bir şekilde ele almamız gerekliliğine işaret ediyor. Diğer taraftan maddi konularda da
Uranüs'ün de hala Boğa burcunda ilerlemesi belki yeni girişimler, yeni kararlar sonrasında, özellikle de Uranüs'ün İkizler burcuna geçişi sonrasında da daha sağlıklı bir ilerleme, uyumlu değişim dönüşüm sağlayan bir ilerleme geleceğine işaret edebilir önümüzdeki süreçte. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen kovalar ve kova burçları, 17 Nisan'da Koç burcunun 27. derecesinde Kiron'la kavuşumda bir süper yeni ay deneyimliyoruz. Türkiye Ankara saatiyle 14.51'de gerçekleşecek bu süper yeni ayın etkilerini daha güçlü hissedeceğiz. Bakalım sizin hangi yaşam alanlarınızda etkisini gösterecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru ve önerilerinizi yanıtlıyorum biliyorsunuz. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilir ve videoyu beğeniyorsanız da beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Koç burcu demek sizin 3. eviniz demek ve burada Kiron kavuşumlu bir yeni ay demekse aslında iyileştirici bir etkiyi açığa çıkarabilir demek. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Neden diyecekseniz, kavuşum enerjileri iki yönlü çalışabilir. Bu bir yeni ay. Aslında bu yeni ayla birlikte geçmişin izlerini silerek önümüze yeni bir rota çizme, bir rota belirleme potansiyelimiz söz konusuyken, diğer taraftan da bu yeni ayla birlikte atacağımız adımlarında önümüzdeki dönemde de bizi yaralayacak olaylara adım atmamamız için dikkatli olmamız gereken bir yeni ay sürecindeyiz. Bu ikinci ihtimali ciddi dikkate alarak aksiyon almamız gerekecek sevgili yükselen Kova burçları. Özellikle kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerinde bizi üzen, yaralayan, geçmişten günümüze belki de hala devam eden bazı kırgınlıklar varsa artık bunları bitirip yolumuza bu şekilde devam etmemiz gerekliliğine işaret ediyor olabilir gökyüzü. Yine sanatsal yetenekleriniz doğrultusunda geçmişte üzüldüğünüz, gücendiğiniz, belki hevesinizin kaçtığı gelişmeler olmuşsa bunları da geride bırakarak yine yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz, iletişim becerilerinizle, eğitim becerilerinizle, belki ticari becerilerinizi çok daha parlatabileceğiniz, yeni adımlar atabileceğiniz bir süreç de olabilir. Ama dediğim gibi iyileştirici olması önemli. Önünüzde yeni problemler yaratacak girişimlerde bulunmamanız önemli. Burada tabii ki kavuşum enerjileri yoğun. 12 Nisan'da Mars Neptün'le kavuşumda ve Neptün'le olan kavuşumu da özellikle maddi konulardaki idealleriniz, belki işte akraba ilişkilerinde de bazı maddi güvenceler, mal varlıkları ile ilgili konular söz konusuysa burada idealinizi, ideal olması gereken belki mal paylaşımıdır, para paylaşımıdır ya da birlikte bir çalışma durumu söz konusuysa burada iki taraf için de nasıl ideal bir çalışma sistemi kurulabilir? Bunun üzerine odaklanabilirsiniz ve iyileştirici bir enerjiyi yine burada açığa çıkarabilirsiniz. Neptün enerjisiyle işte yine o affetme potansiyeliniz söz konusu olabilir ama daha fazla Merkür'ün enerjisiyle bir plan ortaya koyabilirsiniz ve bu planı da uygulamak adına, ideallerinizi gerçekleştirmek adına aksiyon alabilirsiniz. Merkür burada özellikle yeni ay haritasında Mars ve Neptün'ün arasında olduğundan dolayı düşünmeden hareket etmememiz için aslında bize uyarıda bulunuyor. Tabii ki Mars önde gidiyor. Belki de biraz geç kalabiliriz düşünmeye, program yapmaya ama bunu bize Merkür bir noktada da hatırlatacak ve aslında iyileştirici bir etki de yaratacak. 20 Nisan'da ise Satürn'le kavuşacak baktığımız zaman Mars. Satürn'le kavuşumu da belki de kontrolümüz dışında olan konuları gündeme getirebilir ya da kendi kendimizle yüzleşmemiz gereken detayları gündeme getirebilir. Özellikle bu kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri, ticaret, eğitim, ulaşım, iletişimle ilgili ve bu konularla ilgili bazı sınırlandırıcı gündemler söz konusuysa bunun belki de biraz da kendimizden kaynaklandığını fark edebilir ve bu yönde de iyileştirici, yapıcı bir aksiyon alabiliriz sevgili yükselen kova burçları. Demek ki bizler biraz da kendimize odaklanacağız, yapıcı davranacağız, görmekten kaçındığımız olumsuz yönlerimizi de
iyileştirmek adına, özellikle bu ailesel ilişkileri iyileştirmek adına, aksiyon almak adına değerlendirebileceğiz gibi görünüyor. Jüpiter çalışma hayatımızda güzel bir etki yaratmaya devam ediyor. Genişleyici, belki de biraz da yoğun bir enerji açığa çıkarabilir. Çalışma hayatımızda iyi yönde bir yoğunluktan bahsedebiliriz sevgili yükselen oğlak burçları. Venüs ise yine boğa burcunda ilerlediği dönemde ev, yuva, aile, barınma konularında da güzel bir etki yaratabilir ama 24 Nisan'da Uranüs'te kavuşacağından dolayı da bazı güvencelerinizi, kendinizi garantide hissettiren unsurları riske atmadan önemli, kritik bir karar alabileceğinize de işaret edebilir. Mars Plüton'u da destekliyor. Sizin birinci evinizde bulunan Plüton'u da desteklediğinden dolayı kariyerle ilgili güzel, önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Yine kendimizle ilgili de geçmişle ilgili hangi konuları geride bırakmamız gerektiğini gösterecek bir etkiden bahsedebiliriz. Burada değişim, dönüşüm, belki toplumsal statümüzle ilgili olabilir, kariyerimizle ilgili olabilir. Artık bu alanlarda bir şeylerin değişmesi, dönüşmesi ve bazı belki de prensipleri artık geride bırakmamız gerekliliğini daha net fark edebileceğimiz bir yeni ay süreci de söz konusu olabilir. Jüpiter'in iyi pozisyonda olması kazançlarınızla ilgili bu süreçte artık hala iyi bir dönemde olduğumuzu düşündürebilir. İlişki hayatımız, aşk hayatımızla ilgili de yeni başlangıçlara açık olabileceğimiz bir süreçten geçiyor olabiliriz. Kariyer hayatımızda da değişim, dönüşüm yine bir noktada yüzleşmemiz gereken bir detay da olabilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları, 17 Nisan'da Koç burcunun 27. derecesinde Kiron'la kavuşumda bir süper yeni ay deneyimleyeceğiz. Türkiye Ankara saatiyle 14.51'de gerçekleşecek. Sizin burcunuza yansımaları ne olacak? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yanıtlıyorum biliyorsunuz. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz ve videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Sevgili yükselen balıklar, Koç burcu demek sizin ikinci eviniz demek. Maddi manevi güvenceleriniz, mal varlıklarınız, kazançlarınız, harcamalarınız demek. Kiron'la kavuşumda bir yeni ay deneyimlediğimizden dolayı da işte bu konular temelinde geçmişte bizi üzmüş, kırmış, yaralamış ne gibi olaylar yaşamışsak artık bunları geride bırakıp iyileştirmek adına adımlar atmamız ve yolumuza devam etmemiz gerekliliğine işaret eden bir yeni ay. Ancak kavuşum etkilerini çok iyi kullanmamız, değerlendirmemiz gerekir. Çünkü iki yönlü de çalışabilir. Belki bu yeni ayda maddi konularda önümüzdeki süreçte sizi üzecek gelişmeleri tetikleyecek adımlar da atabilirsiniz. Güvencelerinizi riske atma potansiyeliniz de söz konusu olabilir. Çok bilinçli adım atmamız gerekiyor bu sebeple. İyileştirmek adına adım atmamız gerekiyor. Kötüleştirmek için değil, bu enerjiyi çok sağlıklı kullanmamız büyük önem arz ediyor. Şimdi yeni ay bu şekilde çalışabilir, iyileştirici bir etkiyi gündeme getirebilir. Özellikle de çalışma hayatımızla ilgili, yaptığımız girişimlerle ilgili, harcamalarla ilgili geçmişin hatalarını artık silip yeni bir sayfa açma zamanı diyecek bize. Ancak diğer kavuşumlar da bu dönemde dikkat çekiyor. Mars özellikle sizin yönetici gezegeniniz Neptün'le kavuşacak. Bu da bize diyecek ki maddi kazançlarınızla kendinizle bağlantılı ideallerinizi netleştirmeniz ve aksiyon almak için doğru zamandasınız. Bu yeni ay haritasında Merkür araya girmiş ve bize diyor ki plan program yaparak ilerlemeniz gerekli. Bunları unutmadan ilerlemeniz gerekiyor ve gerçekten de bu şekilde ilerlememiz bizim için daha sağlıklı olacak. Birdenbire bir hedefe, bir hayale kapılıp aksiyon almak yerine planlı, programlı, önümüzü görebileceğimiz ve en önemlisi gerçekleştirebileceğimiz maddi hedeflere odaklanmamız ve bu yönde aksiyon almamız faydalı olacaktır. Gökyüzü bizi girişim yaptığımız takdirde destekleyecek. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor.
20 Nisan'da ise Satürn'le Mars'ın kavuşacağını göreceğiz. Bu da yine geleceğimizi şekillendirmek adına ciddi adımlar, yapıcı adımlar atmamız için, aksiyon almamız için bizi cesaretlendirecek. Zaten Mars aslında oldukça yönlendirici ve yönetici pozisyonunda olduğu için bu süreçte cesaretli olacağız, güçlü olacağız. Ancak agresyondan ve düşünmeden hareket etmekten de uzak duracağız. Bu şekilde bu dönemi çok sağlıklı değerlendirebiliriz sevgili yükselen balık burçları. Demek ki bizler geleceğimizle de biraz daha yapıcı bir şekilde ilgilenmek durumundayız, aksiyon almak durumundayız. Belki önümüze biraz engel çıkabilir, sistemsel, yapısal, belki yönetimsel bazı engellere takılabiliriz ama bunları da aşabileceğimizi söyleyebilirim. Çünkü Mars çok güçlü bir pozisyonda. Satürn zayıf bir küçük bir engel olarak durabilir karşımızda. Engellerle karşılaştığımız takdirde de gücümüze güvenerek potansiyelimizin bilincinde olarak aksiyon almak önemli. Hatta Plüton'u da Mars'ın desteklemesi içimizdeki o gizli potansiyeli ortaya çıkarma ihtimalimizi de güçlendiriyor. Demek ki bizler gelişim, dönüşüm, yaşama bakış açımız, yaşamı ele alışımızla ilgili konularda da gizli potansiyelimizi keşfedebilir, gelişime ne kadar açık olabildiğimizi ve kendimize yatırım yaptığımız takdirde ne kadar bazı şeyleri değiştirebileceğimizi, dönüştürebileceğimizi olumlu yönde de görebileceğiz gibi güzel etkilere gayet işaret eden bir yeni ay haritası var karşımızda. Diğer taraftan Jüpiter Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor. Aşk hayatımızla ilgili, çocuklarımızla ilgili, yapacağımız yeni girişimlerle ilgili de stressiz akışında gelişmeler karşımıza gelebilir. Venüs Boğa burcunda seyrettiğinden dolayı yine ticaret, ulaşım, eğitim, bağlantılar, yeteneklerimizi kullanma, iletişim becerilerimizi kullanma, network ağımızı genişletme açısından da güzel destekler görebiliriz. Uranüs'te 24 Nisan'da kavuşumda olacak. Bu da aslında güvendiğimiz temelleri koruyarak yeni bazı kritik kararlar, bizi özgürleştirecek bazı kararlar alabileceğimize işaret edecek. Güzel bir etki olarak yine bu da dikkat çekiyor sevgili yükselen balık burçları. Demek ki bizler bu kavuşum enerjilerinin negatif yönlerine dikkat ederek aksiyon alıyoruz. Bu yeni ayda boş hayaller peşinde koşmuyoruz. Planlı, programlı hedeflerimizin peşinde ve gerçekleştirmek amaçlı yapıcı girişimlerde bulunuyoruz. Geleceğimize odaklanıyoruz. Yapıcı girişimlerde bulunuyoruz. Hatalara veya kusurlara takılmadan, engellere takılmadan ilerlemeye çalışıyoruz ve yeni ay enerjisini de dediğim gibi önümüze yeni problemler çıkarmayacak şekilde kullanıyoruz. Kazançlarımızla ilgili tüm bu enerjileri hissetme potansiyelimiz var. Kariyerimizle ilgili yine Jüpiter'in rahat pozisyonundan dolayı da olumlu yönde gelişmelere daha açık olabiliriz. Merkür ikinci evimizde ciddi kararlar almak için yine evliliğimiz, kariyerimiz ve çalışma hayatımızla ilgili alanda bizi yönlendirecektir. Girişim yaptığımız takdirde olumlu sonuçlarla karşılaşabiliriz. Zaten aşk hayatımızla ilgili de fırsatlara açık bir dönemdeyiz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.